Herkese merhaba, ben Eylül Aşkın. Bugün sizlere Ankara'da bulunan Casa Italia binasından sesleniyoruz. Yumuşak gücün ve becerilerin kültürel diplomasiye etkisi üzerine çekimlerini gerçekleştirmekte olduğumuz mini serimiz kapsamında ikinci konuğumuz Casa Italia Ankara Başkanı Avukat Sayın Musa Toprak. Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Genelde ben hoş geldiniz diyen taraf oluyorum ama bu sefer biz ağırlanıyoruz bu seri kapsamında ağırlıklı olarak. Teşekkürler öncelikle bizi kabul ettiğiniz için. Teşekkür ederiz burada olduğunuz için. Hemen kültürel diplomasinin geleneksel diplomasi biçimlerini nasıl tamamladığı hususundan başlangıç yapalım. Öncelikle çok teşekkür ederim ilgi gösterdiğiniz için. Casa Italia'da bizim yapmaya çalıştığımız şeyleri duyurmak maksadında, duyurmak kapsamında bize destek olacağına eminim. O yüzden de çok teşekkürler. Tabii ki kültürel diplomasi çok önemli. Çünkü içinde bulunduğumuz çağda iletişim olanaklarının hızla ilerlediği, işte internetin getirdiği imkanlarla fiziksel sınırların ortadan kalktığı bir dönemde yaşıyoruz. Ve burada eskisinden çok daha önemli. Zaten geleneksel olarak Türkiye ve İtalya özelinde çok ciddi kültürel ilişkiler var yüzyıllara dayanan. Türkiye'de ta işte Cenevizlilerden bu yana İtalyan ticaret kolonilerinin bulunuyor olması, onların bizim siyaset, ticaret, kültürel hayatımıza etkileri, bugün hala işte İstanbul'da Galata Kulesi en çok ziyaret edilen yerlerden bir tanesi. Bu varlığın ne kadar eskiye dayandığını gösteriyor. Şekil değiştirerek bugün de varlığını sürdürüyor. Her şeyden önce toplumlar arasındaki ilişkilerin sürekli olarak devam edebilmesi için birbirini besliyor olması lazım. Orada da tabii içinde bulunduğumuz çağın bir diğer önemli özelliği de yani kitlesel iletişim araçlarının çok hızlandığı gibi kitlesel üretim araçlarının da çok hızlanmış olması. Yani şu anda insanların tüketebileceğinden çok daha fazla üretiliyor her şey. Yani bilgi de böyle, enformasyon da böyle ama öbür taraftan mallar da böyle, hizmetler de böyle. Dolayısıyla bir ciddi yarış söz konusu. Ve ülkelerin arasındaki işte biz sınırlarımızı koruyalım ya da içinde bulunduğu işte halkı koruyalımdan öteye aynı zamanda ticari çıkarlarımızı da koruyalım kısmı çok öne çıkıyor ister istemez. Çünkü gerçekten de ciddi bir rekabet var üretim fazlasından kaynaklandığı için. Aynı şeyi işte Çin'de yapabiliyorsunuz, Türkiye'de yapabiliyorsunuz, İtalya'da yapabiliyorsunuz, Mısır'da yapabiliyorsunuz. Ama bunlardan bazıları diğerlerinin bir adım önüne geçiyor. Yani işte burada mesela İtalya açık söylemek gerekirse başarılı bir örnek. Yani işte Made in Italy etiketi ciddi bir değer katıyor, katma değer katıyor. Yani herhangi bir şeyle ilgili işte özellikle mesela İtalyan tasarımı dediğiniz zaman bu otomatikman bizim kafamızda bir onunla ilgili olumlu ön yargı oluşmasına sebep oluyor. Ya da işte bir tasarımcıdan bahsederken İtalyan tasarımcı dediğiniz anda bir anda yani tabii ki İtalya'daki tasarımcıların bazıları kötüdür, bazıları iyidir. Ama İtalyan tasarımcı bir paye gibi otomatikman o kişinin bizim algımızdaki yerini yükseltiyor. İşte bu şeylerle ilgili genel olarak zaten bizim İtalya'da şu anda yaşadığımız dönemde genel olarak diplomatik ilişkilerde çok iyi olduğu için bir ciddi karşılıklı ilgi söz konusu. Ve bu da bizim özellikle İtalya'ya bakışımızda pek çok şeyi olumlu olarak algılamamıza sebep oluyor. Yani işte mesela biz burada çeşitli etkinlikler yapıyoruz. İnsanlar geliyor İtalya ile ilgili. İşte turistik olarak ziyaret etmiş, orada okumuş, orada herhangi bir şekilde bulunmuş. Ama büyük bir çoğunlukta İtalya'ya hiç gitmemiş. Fakat İtalya'yı çok seviyor. Yani bir İtalyan düşkünlüğü var. İtalyan işte efendim kahvesi, İtalyan makarnası, pizzası, tatlısı, işte sineması, müziği vesaire falan. Yani bunu başarmış olmak, işte oraya hiç gitmemiş insanların oraya bir düşkünlüğünün olması gerçekten de önemli. Çünkü bu aynı zamanda size şey olarak özellikle ticari avantaj olarak geri dönüyor. Benim hep kullandığım bir örnek var kendimle ilgili. Şeylere de sürekli fırsat buldukça İtalyan diplomatlarla görüşürken vurgu yapıyorum. Yani kültürel ilişkiler sadece kültür değildir, ticareti de çok etkiler demek için. Ben yüksek lisansta İtalya'da bulunduğum için şu anda mesela bir İtalyan markası araba kullanıyorum. Yani bu işte şey olarak hani baktığınız zaman işte orada işte bir öğrenci değişimi, gitme, gelme, orada bulunma vesaire falan bunların hani etkilerini nasıl ölçüyoruz diye uzun zamana yaysanız kolayca yakalayamayacağınız bir şey. Çünkü ben hani şey yaparken işte araba alırken
Başka bir araba da alabilirdim. Ama İtalya'ya olan o işte gönül bağım, düşkünlüğüm benim tercihimi etkiledi. Dolayısıyla burada bu şey işte yıllar önce, ben işte 2005'te İtalya'daydım şey olarak yüksek lisansta. Yıllar sonraki bir tüketim tercihimi etkiliyor mesela. Bu yüzden de gerçekten de çok hani böyle kısaca cevap verilmeyecek girift bir konu. Tabii kısa cevabı aslında oldukça basit, çok önemli, ayrılmaz bir parçası. Çünkü bu şeyi sağladığınız zaman, karşılıklı olan ilişkileri bir noktaya getirdiğinizde onu daha ileriye götürmek için diğer herkesin sunduğundan farklı bir şey sunmak gerekiyor. Çünkü işte dediğim gibi üretim bakımından baktığınızda örneğin işte hani Türkiye'de yapılan bir şey, bu işte bir halı da olabilir, efendim araba da olabilir, hizmet de olabilir, turizm gibi. Bir başkasının önüne geçmesi için çeşitli faktörler var. İşte öncelikle tabii ki maliyeti. Ama burada dünya birbiriyle yarışamıyor. Çünkü sürekli olarak sizden daha ucuza yapan birisi var. O zaman bir başka şey ortaya çıkıyor. O üründen, yani onun işte içinde yaşadığımız kapitalist toplumda onun size sağladığı şey, işte o materyale sahip olmak her neyse, onun size verdiği işte haz diyeyim, işte tutku diyeyim veya onunla ilgili işte bizim atfettiğimiz aslında bir değer olmayan ama ona işte şey olarak nesneye atfettiğimiz şey. O da işte bu ilişkiler ve onların ta eskiye dayanan kökleri ortaya çıkıyor ve dolayısıyla işte örneğin bizim evimizde bulunan basit bir nesne, diyelim ki yemek yediğimiz tabak. Bunun o kurulan bir sürü başka ilişkiyle bağlantılı hale gelip ondan sonra bize işte keyif veren bir nesne haline gelmesi, işte o şeyi işte kullandığımız bardağı, ha ben de bunu İtalya'dan almıştım, İtalya'daki filanca yerde üretilmiş, bu da işte İtalyan tasarımı deniyor olması bize birdenbire ona atfettiğimiz değeri kafamızda değiştiriyor. Dolayısıyla da bu peşinden bir sürü tüketim tercihini değiştiriyor. Kitlesel olan ilişkilere baktığımız zaman, yani sadece bu bireysel tercihler için söylediğim, kitlesel olan duruma baktığımızda da gerçekten de süre giden şu andaki dünyanın durumuna da baktığımızda ilişkiler bir taraftan internet sebebiyle çok rahatladı, çok hızlandı, birbirimizle doğrudan doğruya fiziksel sınırlardan bağımsız olarak buluşabiliyoruz. Ama öbür taraftan da kutuplaşmış bir dönemde yaşıyoruz. Yani sadece bu biz tabii ki ülke içindeki kutuplaşmalara odaklanmış durumdayız ama bundan ibaret değil. Dünyada da bu kutuplaşmalar etkisini çok gösteriyor. Ve orada ilgili olarak kendinizi gördüğünüz yerde konumlandıramıyorsanız karşınızdakinin kafasında, siz bir anda diğer kutupta kalmış oluyorsunuz. Türkiye tabii burada enteresan bir noktada. Yani biz nereden baktığınıza bağlı olarak işte Avrupa olabiliyoruz, Orta Asya olabiliyoruz, efendime söyleyeyim Orta Doğu olabiliyoruz, Kafkaslar olabiliyoruz, Balkanlarız. Bu nereden bize doğru bakıyorsanız ya da işte aynı şekilde Türkiye'deki insanlar için de geçerli. Kendilerini nasıl hissediyorlarsa bu birdenbire şekil değiştirebiliyor. Ama bu bizim kendimize atfettiğimiz bir şey olmaktan çıkıp diğerlerinin bize nasıl baktığına geldiğinde o işte yerleştiğimiz yerin diğer tarafından, yani öteki tarafından algılanışı gerçekten de yaşamsal bir öneme sahip oluyor. Çünkü ona göre eğer işte kafasındaki o bloktan bizi dışladığında, hani bu işte Türkler burada değil, Türkler Avrupalı değildir dediği zaman mesela bizim uğrayacağımız muamele değişiyor. Hani doğrudur veya yanlıştır, bu ayrı bir tartışma konusu ama ortada bir olgu var, bir gerçek var. Diyor ki işte biz Avrupalılar şöyleyiz, siz öylesiniz. Siz olduğumuz zaman işte o başınıza gelecek şeyler değişiyor. Ama o kutubun dışına girdiğinizde ki bu işte çok uzun süredir devam eden bir mesele. Yani mesela benim bu tür tartışmalarda hep verdiğim örnek işte Osmanlı Avrupa'nın hasta adamı. Yani şey demiyorlardı, Osmanlı Asya'nın hasta adamı değildi. Yani Türkler Avrupa'da mı değil mi diye 1800'lere gittiğinizde de o tartışma var ama Avrupa'nın hasta adamı diye aslında o bulunduğumuz yeri gene koyuyorlardı. Aynı şekilde mesela bunu bir gazeteci söylemişti. Bence de çok önemli bir tespit. Türkiye'ye nereden seyahat ettiğiniz çok önemli diye. Daha yıllar önce Suriye bu hale gelmemişti. Örneğin de işte Yunanistan'dan Türkiye'ye girerseniz doğuya doğru gittiğinizi hissedebilirsiniz. Ama Suriye'den ya da Irak'tan, İran'dan Türkiye'ye girdiğiniz zaman o zaman da batıya geldiğinizi hissediyorsunuz. Çünkü bir anda işte trafik değişiyor, yol işaretleri var
İnsanlar trafik kurallarına uyuyor. Dolayısıyla bu şey hani sizin seyahat ettiğiniz yöne doğru olarak Türkiye'nin bulunduğu yer de değişiyor. Bunu bu şekilde konumlandırmak, yani kendimizi dünyada, biz elbette şey demiyorum yani biz işte efendim Asyalı değiliz, Avrupalıyız falan, böyle bir hani kompleksle olan bir şey değil. Çünkü bulunduğumuz yere göre gerçekten de o algının değişmesi normal. Ama eğer kendimizi tamamen bir bloğun dışında bırakırsak, o zaman başımıza gelebilecekleri, maalesef dünyanın haline baktığımızda, yani işte etrafımız ortada, yani işte Filistin'in başına gelenler, Suriye'nin başına gelenler, yarın İran'ın başına gelecekler. O sıranın içinden çıkmak da aynı zamanda bir sürekli çabayı gerektiriyor. Orada da ben yani Atatürk'ün çok beğendiğim bir sözü vardır. Medeniyet onunla ilgilenmeyen ülkeleri yakıp kavuran bir ateştir diye. Yani bu bir ateş ve onunla nasıl ilgileneceği, yani işte evimizdeki soba gibi. Hani bizi ısıtabilir, o ocak varlığımızı sağlayabilir ama kontrol edemediğimiz anda mahvımıza da sebep olabilir. Orada da bu şeyi bizim çok uzun tabii ki Türklerin devlet geleneği, anlayışı, işte o dünyada kendini yerleştirdiği konum, ama kendi algılanışımız bakımından da sürekli olarak onun mücadelesinde olmamız gerekiyor. Çünkü çok basitleştirdiğimiz zaman meseleyi, işte Türkiye ne güzel, işte hani çok tanıtımlarda yıllarca kullanıldı. Ülkeniz çok güzel ama neden yeterince tanıtmıyorsunuz? İstanbul çok güzel, rakı, şiş kebap, ondan sonra işte efendim belly dance, göbek dansı, böyle bir şey vardı. İşte rakıyla göbek dansı biraz daha gündemden düştü ama işte rakı, şiş kebap, saç ekimi, ucuz turizm, hani böyle bir şeye yere koyduğumuz zaman kendimizi, o zaman bizim anlaşılmamız da değişiyor. İşte bir daha hani pazar olarak var olabiliyoruz. Ama öbür taraftan hayır, biz zaten hani buradayız. Hani bir ayağı fiziksel olarak da Türkiye öyle ya, bir ayağımız Asya'da, bir ayağımız Avrupa'da, kafa olarak da yüzyıllardır öyleyiz. Ve bunun ürettiği şeyleri de hani bizim sunuyor olmamız çok önemli. Bu vurguyu devam ettiriyor olmak gerçekten bizim yani diplomatik açıdan da getirecek şeyleri, uzun vadeli sonuçları çok önemli. İşte orada kültürel diplomasi, yani geleneksel diplomasi de zaten hani araçlarınız belli, kurumlarınız belli. İşte Türkiye'nin bir oturmuş geleneği var, buna göre yetişmiş insanları var. Ama onun yanına masanı, işte karşısındaki adamın da evet işte mesela bizim İtalya'ya olan düşkünlüğümüzü getirecek bir şeyler koyuyor olmak, ki bunlar hani bir taraftan biz beğenmeyebiliriz, işte hani yozlaşma diyebiliriz, işte gerileme diyebiliriz. Nedir mesela şu kafamdaki örnek? Türk dizileri. Hani mesela biz dizilerle ilgili konuştuğumuz zaman çok şikayet etmeyi seviyoruz. Ama İtalya'da muazzam bir ilgi yaratıyor Türkiye'ye karşı. Gerçekten yani hiç beklemediğiniz yerde insanlarla konuşurken. Birçok Avrupa ülkesinde. Tabii. Benim Hollanda'dan Türk dizisi takip eden arkadaşım var mesela. Yani gerçekten öyle ve hani bunun yarattığı etki bu sefer daha siz masaya oturmadan başlıyor. Çünkü bir taraftan da her şeye rağmen Avrupa hala bir demokrasi adası. Yani seçimler var, işte halkın ilgisi daha az olmakla birlikte gene de belli bir ilgi var. Burada da bize olacak, işte mesela Türkiye'ye karşı bir şey yapılacağı zaman bunun o kamuoyu tarafından kolay kabul edilmesi, kolay benimsenmesi veya hazmedilememesi, reddedilmesi meselesi ortaya çıkıyor. Orada da işte ne yazık ki diyeyim, işte bu bloklar, kutuplu, yani yeniden oluşan dünyadaki kutuplarda insanlar bizi ayrı bir yere koyduğunda bu sefer kendi devletinin bize nasıl davranacağı konusunda ilgisi de azalıyor. Yani evet, Türkiye işte bir şeydir, medeni dünyanın önemli bir parçasıdır anlayışı halkında yaygın olduğu zaman mesela Türkiye'ye bir ambargo koymak çok zorlaşıyor. Ama işte efendim Türkiye bir diktatörlüktür, dünyanın başına beladır gibi bir algı yükselirse, o zaman o devletin bize bir ambargo uygulaması, yasak getirmesi, vize vermemesi, seyahat engellemesi gibi konular kendi halkında da tepki yaratmıyor. O yüzden bizim bu şeyi sürekli olarak, yani biz tarih boyunca vardık, hala da burada varız. Sadece bir pazar değiliz, aynı zamanda da bir üreticiyiz, değer üretiyoruz ekonomik anlamda ve bu bizim var olmamız Avrupa için de çok önemli. Bu vurguyu sürekli korumak gerekiyor.
Bu anlamda İtalya ile Türkiye arasındaki ilişkiler gerçekten uzunca bir süredir şaşırtıcı düzeyde iyi. Yani dikkatli bir şekilde krizlerden kaçınılıyor. Dış politikalardaki çıkarlar örtüşüyor. Bunun getirdiği de bir şey var. İtalya'da sürekli olarak işte Türkiye yani Avrupa Birliği'ne önemli şeyler katacak bir ülkedir vurgusunu şeylerde uluslararası platformlarda yapıyor. Bunun dediğim gibi bizim içinde bulunduğumuz bugüne etkisi zaten önemli ama projeksiyon olarak baktığımızda da bundan sonra Türkiye'nin nasıl bir muameleye uğrayacağı konusunda da gene şeyce. Çünkü sadece ekonomik güçle, sadece silah gücüyle bir yere kadar durabilirsiniz. Bir yerden sonra artık karşıdan gelen baskı sürekli devam ederse bir gerileme başlayacak ister istemez. Burada işte hani Türkiye dünyada hani yok sayılmayacak bir ekonomik güce sahip, işte 16. 17. sıradayız. Çok mu önemliyiz? Çok önemli değiliz. İlk 7'de olmamız da gerekirdi. Değiliz. Ama çok mu gerideyiz? Çok geride de değiliz. Yani yok sayılamayacak durumdayız. Bunun getirdiği işte mesela sonuç, bundan yıllar önce İngiltere'de Türkiye'ye yönelik bir boykot başlamıştı. Turizm boykotu çağrısı olmuştu. Türkiye'de, Antalya'da mesela oteller kapanmadı. Ama İngiltere'nin çok önemli bir charter seferleri yapan uçak firması battı. Türkiye piyasası olmadığı için. Hani o işte o karşılıklı girift ilişkiyi sağladığınız zaman bu sefer işler karmaşıklaşıyor. Karmaşıklaşması da şu açıdan iyi. Öngöremediğiniz etkiler ne kadar çoğalırsa, yani işte mesela bir işte Türk Ankara'da bir avukat araba alırken ya ben bir İtalyan arabası almak istiyorum diyeceği o ağı kurduğunuzda o sonuç, yani o meyve hemen birdenbire olmuyor. Yani o ağacın büyümesi gerekiyor, şey yapması gerekiyor. Yani meyve verecek hale gelene kadar yıllar geçiyor. O yüzden izini sürmek kolay değil. Ama bu işte o karmaşık ilişkileri ilmek ilmek ördüğünüz zaman bunda ne vardır? Örneğin işte Türkiye Roma'da bir fotoğraf sergisi açar Aragüler'in. Bunun etkisi böyle Türkiye bir Aragüler sergisi açtı. Dolayısıyla İtalya ile ilişkileri sonsuza dek muhteşem olacak. Hani böyle bir somut sonuç yok ortada. Ama onun yarattığı etki, oraya giden insanlar, orada işte şeyle ilgili, yani özellikle tabii bizimle ilgili kalıp yargılar da hala çok fazla. Bunun dışında da bir şey var işte, hani bu dönerden efendime söyleyeyim kapalı çarşı, turizm ne kadar güzel, Antalya bundan ibaret değil. Burada bir hayat var, insanlar yaşıyor ve bu insanlar da sonuçta zaten aynılıklarımızı görmek meselesi. Birbirimize çok benziyoruz. Evet, yani oradaki insanlar da bizden çok farklı değil. Bu vurguyu yapabildiğimizde onun işte domino etkisi yaratacağı diğer şeyler en sonunda çok daha büyük taşlar devrilirken devreye girecek şeyler. Böylece mesela diyelim ki işte İtalya, güncel siyaset için söylüyorum, genel olarak İtalya'da bir hükümet değişikliği oldu. Türkiye'ye daha katı bakan bir hükümet geldi bugünkünün yerine. İstediği kadar rahat hareket edemeyecek. Çünkü kamuoyuna söylediği zaman işte bu Türkiye'de yaşayan insanlar da zaten barbardır, kana susamıştır, bunların işte medeniyetle ilgisi yoktur, bunlar bizim için tehdittir dediği zaman oradaki halkın hayır ne ilgisi var? Yani onlar da bizim gibi insanlar diye. Zaten maalesef hani halklara baktığınızda her zaman durum böyledir. Yani dünyanın hiçbir yerinde böyle hepsi silahlanmış, gidelim de başkalarını öldürelim, tecavüz edelim falan diyen insan kitleleri yok. Ama bunu yapan bir propaganda makinesi var. Sürekli olarak bir düşman yaratıyor. Çünkü kendi varlığını işte meşrulaştırması için oradaki birinin, bir ötekinin kötü olması lazım. O da maalesef coğrafyayla çok alakalı. Yani biz hani kendimizi yapıyoruz da işte mesela İtalya'ya çok iyi bakıyoruz falan diye. Ama doğuya doğru baktıkça bizde de aynı şey ortaya çıkıyor. Hani orada da aynı şey geçerli. İşte Amerika'dan baktığınız zaman İtalyan ne kadar Avrupalıdır sorusuna. Yani İtalya'nın beyaz olarak kabul edilmesi İtalyanların ne zaman ortaya çıkmıştır diye bir böyle şey var. Onlar mesela İtalyanlara sorsanız asla biz her zaman beyazlık der ama çok da öyle değil aslında. Orada işte şeye doğru geldikçe işte İngiltere'den Almanya, Fransa işte yavaş yavaş bir şey var ve buradaki ötekini beğenmiyor. Öteki diğerini işte İtalyan Yunan'a yapıyor, Yunan Türkiye yapıyor, Türk Kuzey İranlı'ya Güney İtalya yapıyor. arası ayrımcılık var. Kendi Tabii. ırkları arasında da Tabii ayrım ki. yapıyorlar. O kuzeyli, o güneyli. Ciddi Bizdeki şekilde. doğu batı ayrımı gibi.
Evet. Az önce bir de konuşmanın sırasında Osmanlı Devleti'ne değindiniz. Onu sormak istiyorum. Şimdi İtalya'da öyle bir şeye maruz kalmadım ama sen Türksün diye genelde ilişkilerimiz olumlu yönde ilerlediği için ha işte Türk müsün deyip güler yüzle yaklaşıyorlar ama bazı ülkelerde bu Osmanlı Devleti döneminde gerçekleşen bazı tarihi olaylar sebebiyle Evet. süre gelen bir olumsuz Türkiye'ye karşı ön yargı söz konusu. Direkt Türkiye'den geliyorum, Türk'üm deyince yüzleri düşen vatandaşların yaşadığı Avrupa ülkeleri de mevcut. Bu imajımız hakkında ne düşünüyorsunuz? Oraya Yani değindiğiniz orada için evet şöyle birincisi tabii Türk aslında bir şemsiye terim. Yani hani biz buradan Türk dediğimiz zaman Türkiye'de bile hani Türkiye'li mi diyelim Türk mü diyelim falan diye tartışıyoruz ama Avrupa'dan baktığınızda Kuzey Afrika'dan başlayıp Balkanları ve Kafkasları da içine alan kocaman bir coğrafyadaki herkes Türk. Ben mesela Sicilya'da kendim yaşadım yani bizzat. Orada Kuzey Afrikalılar işte yani Türk dendiği zaman Türkiye hatta meşhur Mammali Türki'deki Türkler aslında Kuzey Afrikalı korsanlar. Müslüman yerine kullanılan eş anlamlı bir kelime. Yani Türk'le Müslüman aynı anlamda kullanılıyor. Ve işte bu 2000'li yıllarda olan bir olay öyle çok eski bir şey değil. Sicilya'da bir kasabasında işte böyle bir bardayız kahve içiyoruz. Konuşurken adam dedi ki nerelisin? Türk'üm. Türkiye'den mi Türksün dedi. Ve anlayamadım. Yani, un Turco della Turquia diye vurguladı böyle. Evet dedim hani nerenin Türkiye olacağım başka falan gibi. Arkadaşına döndü ve dedi ki un Turco della Turquia e non nera. Yani Türkiye'den gelen bir Türk ama siyah değil. Ben de çok şaşırdım. Dedim ki ya biz zaten siyah değiliz. Yani hani bizde siyahlar çok çok azdır şeyde. Binde bir bile değil. Hani göçmenlerin dışında böyle Osmanlı'dan kalan İzmir'de bir iki köycük var. Sonradan mesela o olaydan sonra zaten aslında bu terimin de ne kadar yaygın kullanıldığını farkına vardım. Dolayısıyla bir şey olarak hani biz sahip çıksak da çıkmasak da hani işte bu bizim kendi dünyada nasıl baktığımızla ilgili çünkü geldiğiniz zaman ben size Osmanlı torunu desem ne alakası var dersiniz ya da atıyorum işte mesela bugün işte Konya'da Karaman'da Osmanlı torunuyuz diyen insanların bir iki secere gerisine gittiğinizde Osmanlı'ya yüzlerce yıl isyan etmiş yerli halk var orada ama hani bunu kendini nasıl konumlandırdığın çok şey anlamında fark etmiyor oraya gittiğin zaman. Şeyler yavaş yavaş mesela hani bulunduğumuz ildeyken iki köy birbirinden farklı. Başka bir ile gidiyoruz, orada hemşire oluyoruz. Başka bir bölgeye gidiyoruz, orada bu sefer iki il hemşire oluyor. Türkiye dışına çıktığımızda kocaman bir coğrafya hep birlikte Türk torbasına atılıyoruz. Bu karşının algısıyla ilgili bir şey ve bununla ilgili gerçekten güzel çalışmalar var. Mesela Türk kelimesinin değerlendiği bir makale okumuştum yıllar önce. Çok hoşuma gitti. Şeyler için genel olarak tabii ki çoğunluğu pejoratif, aşağılayıcı anlamda kullanılıyor ama size doğru gelen bir tehdit var. Ve bununla ilgili mesela Türk saldırılarına karşı vergi toplayan memur. Böyle bir kelime var. Bu dile yerleşmiş. İşte mesela ne bileyim hani Türk kafası. Hani biz şeyi seviyoruz Türk gibi güçlü. Türk gibi sigara içer, bunlara gülüyoruz ama onun dışında bir sürü böyle... Ki İtalyan atasözlerinden bir tanesi. Türk gibi sigara içmek. Türk gibi sigara içmek diye haksız da değiller. İçiyoruz maalesef. Ama şeye baktığınız zaman yani o uzunca bir süre iki medeniyet kutubu olarak konumlandırılmış iki yer. Ve burada şey aslında bize yani bugünkü Türkiye'ye olduğundan daha fazla bir önem atfediliyor. Biz o açıdan yani Türkiye'de çok azdır kendisini o öyle işte büyüyelim, topraklarımız artsın. Yani dünyada diğer ülkelerden toprak talebi olmayan şeylerden de ender ülkelerden de birisiyiz. Ama ona rağmen böyle bir oradan baktığınız zaman geleneksel olarak tarihteki bir diğer kutbun temsilcisi. Ve bu kolayca ortadan kaldırılacak bir şey değil. Ve gittiğiniz zaman da yani mesela işte arkadaşlarımızdan, tanıdıklarımızdan şeyleri de yaşıyoruz. Gayet dinden tamamen uzak, ateist ya da Müslüman ama hiç işte caminin yolunu bilmeyen, belki işte Ramazan'da bir oruç tutar ya da onu da tutmaz falan adam oraya gittiği anda bir anda sen Müslümansın, sen şusun, sen busun o kafadaki algıyı üstüne yerleştirmeye çalışıyorlar. Halbuki işte mesela tanıdığınız zaman buradan kalkmış mesela İspanya'ya gitmiş, İstanbul'da avukat, orada motokuryelik yapıyor.
Türkiye'nin bugünkü halini sevmediği için gitmiş aslında. Yani tam olarak ona yüklenen kimlikten kaçmak için oraya gitmiş ama birden onun temsilcisi gibi oluyor. Ve işte böyle şey yapıyorsunuz mesela dil kursunda şeyler mesela bir Türk öğrenci diyor ki siz çok güzel dans edersiniz. Haydi bize belly dans yap. Yani ömrü hayatında kendini hiçbir zaman öyle konumlandırmamış, öyle olduğunu düşünmeyen, kendisi için yaptığı tanımların hiçbirinde bu olmayan bir şey gittiği anda birden o kalıba giriyor. Bunun iyi veya kötü olduğunu söylemek tabii ki mümkün değil. Çünkü değer yargıları büyük çoğunlukta yanlış oluyor. Arada bazen doğruları da çıkıyor. Mesele şu, işte geneli teke uygulamamak. Yani kafamızdaki her neyse işte İtalyanlar şöyledir. O doğru da olabilir öngördüğümüz şey ama her tek İtalyan öyle değil. Aynı şey Türk için de geçerli tabii ki. Bunu olumlu olarak değiştirmek mümkün mü diye sorarsak bizden çok daha büyük bir çaba gerekiyor. Burada işte herhalde Avrupa'da başka istisnası da yok. Macarlar çok başarılı. Yani tarihe soğuk bir şeyle bakabiliyorlar. Bir bilimsel gözlükle bakabiliyorlar. Ben orada çok şaşırmıştım. İşte Osmanlı burada şu kadar eserler yaptı, bizim altyapımıza böyle hizmet etti, böyle faydası oldu diye. Hani böyle Türk sevgisi, ben kendini Türk olarak gören Macarlar da var, onlardan bahsetmiyorum. Gayet somut olarak, hani biz tabii ki bağımsızlığımızı savaşarak kazandık ama Osmanlı da burada böyle faydalı işler yaptı. Soğukluğuyla, o bilimsel bakış açısıyla bakmak. Ona çok katılamayacağım. Budapeşte'ye gittiğimde şöyle bir şey oldu. İşte Türkler geldi bizi helak etti tarzında. Olumsuz yönlerin genelde o turistik seyahatler sırasında ön plana çıkarıldığı bir tur deneyimim oldu. Daha sonra bir müzeye gittiğim zaman da işte klasik soruyorlar ya nereden geliyorsunuz turistlere anket yapmak için vesaire. Türk'üm, Türkiye'den geliyorum dediğim zaman şöyle bir surat düşüklüğüyle karşılaştım. Çok sevildiğimizi düşünmüyorum. Aslında size sorarken de söylediğim şey bu zaten. Macaristan'ı düşünerek sordum. Hani 100 yıl şey önceki değil. Yani savaşa tutunup Türkleri sevenlerin durumu başka. Yani işte Türk kurultayı toplanıyor falan, onlardan bahsetmiyorum. Bunu bir tarihsel gözle bakabilmek. Onlarda da tabii hani size demek ki daha ırkçılar denk gelmiş ama yani o o zaman en iyi söylediğim şey yapar biraz şeyini. İtalya'da şey oluyor mesela, Türk ya ne güzel falan deyip hemen bir sıcak muhabbet kuruluyor. Yani çünkü aşağı yukarı aynı kültürün insanıymışız gibi görülüyoruz. Din kısmı hariç. Evet. Yani orada tabii ki işte bu şeyler özellikle yani güncel politikadaki etkiler de fazla. Yani çünkü daha yani Doğu Avrupa'daki duruma baktığımız zaman mesela Polonya ile Türkiye'nin arasındaki ilişkiler tarihsel olarak aslında hani çok iyi. Hani meşhur şey vardı, Lehistan elçisi gelmedi mi muhabbeti. Ama kimlik inşasında o şeyler, yani biz de Avrupalıyız demek için Türklerin Avrupa'daki ilerlemesinin önündeki bir kalkan gibi. Yani işte Sobieski'nin, mesela biz hani adını bilmeyiz Sobieski'nin. Orada biz işte Polonyalılar işte tüm Avrupa'yı biz koruduk, biz olmasak şey yapacaktı diye o şeyi hani yeniden üretimde biraz şekil değiştirerek bu şeyi kuruyor. O işte az önce söylediğim tarihsel olarak kendimizi başka bir kutup, bambaşka bir yere koymama meselesinde bizim o şeyi vurgulamamız, o ortak tarihi birlikte inşa ettik. Yani biz burada vardık ve şunları şeyleri işte yani bunlar kurulurken bazıları Türkler sebebiyle, yani Türkiye'lerin işte askeri üstünlüklerini dengeleyebilmek için, bazıları doğrudan doğruya Türklerle olan ilişkilerle, öbürleri işte ta Çin'den bizim üstümüzden gidenler şeklinde çeşitli kategorilere ayırabiliriz ama bunlar biz olmasaydık Avrupa'da olmayacaktı vurgusunu canlı tutmak gerekiyor ve tabii ki şey çok kolay. Bugünkü işte aşırı sağın çok kullandığı, işte burada karşıda bir canavar var. Bunlar işte eskiden beri böyle. Dinleri de bunların işte adam keserler, kafa keserler. Nasıl karşılıklı olan bu şeyler, mücadeleler tarihte hepsi. Tabii. Yani şeye baktığımız zaman mesela Avrupa'nın kendi içindeki savaşlar da aynı şekilde. Hani böyle şu savaşlar ne kadar iyiymiş, biz işte şeyiz. Bir de tabii orada hani şey olmaya gerek yok işte efendim.
Türkler her zaman işte çok iyi savaşçı, yani askeri anlamdaki başarıdan bahsetmiyorum da böyle işte iyiydik, bir şey yapardık, merhametliydik falan, hani var Yunanistan'da da, Balkanlarda da insan, bugünkü Anadolu coğrafyasında yapılmıştı. Kuyulara insanlar doldurulması, kafalardan kule oluşturulması, kemiklerin üst üste koyulup. Bunu ama şöyle diyemeyiz, işte barbar Türkler zaten bunları yapardı. Bunu devlet dediğimiz şiddet mekanizmasının o dönemki pratikleri ve baktığınız zaman işte kazığa oturtmadan çengeli asmaya, yani bugün bizim vahşice dediğimiz bir sürü şey çok sıradan bir şekilde çok yaygın olarak uygulanıyordu. Hani oralarda hani biz daha iyiyiz, biz işte şu Avrupa'ya medeniyeti biz götürdük falan, hani böyle bir şeyle gittiğimiz zaman argümanla karşıda da tabii ki bir kalkan kalkıyor. O da diyor ki ben seni dinlemiyorum. Yani bu söylediklerin zaten doğru değil. Aynı şey ondan geldiği zaman da işte Türkler işte şeyler bütün aklımıza gelen kötü şeylerin kaynağı zaten Doğu. Hepsi bunlardan geliyordu. Biz işte medeniyeti oraya götürüyoruz diye. Yani ikisinin de eşit derecede yanlış olduğunu anlatabilmek için o diyalog kapısının açık kalması gerekiyor. Onun için de mesela tarihi olaylara hani o günün koşulları içerisinde o gün kim ne yapmış, haklıydı veya haksızlığın ötesinde. Çünkü zaten hani bir işgal dediğimiz şey hakla ilgili bir şey değil, evet, güçle ilgili bir şey. Orada elindeki benim kılıcım daha keskin, benim adamım daha fazla ya da benim topum daha büyük. İşte öbürsü gün barutu icat etmişim. Bu sefer işte makinalı tüfeğe geçiyorum vesaire. O teknolojiyi ve askeri gücü nasıl kullandığıyla alakalı bir durumdan ahlak yargıları çıkartmamak gerekiyor. Burada da bir Marksist ilke, benim sevdiğim ve mutlaka bu tür tartışmalarda kendi kendime hatırlatmaya çalıştığım bir şey. Maddi sebepler manevi sonuçları doğuruyor. Tersiymiş gibi geliyor. Yani işte Hristiyanlarla Müslümanlar çarpışıyor. Türklerle Avusturyalılar çarpışıyor vesaire falan. Aslında değil. Orada bir maddi sebep var. Şu verimli ovayı kim kontrol edecek? Burada işte bir maden var. Bu kimin olacak? Yani soru aslında o kadar basit ama işte burada şu maden var. Haydi gidelim de o madeni biz işletelim dediğiniz zaman halk kitleleri peşinize düşmüyor. O zaman ne diyorsunuz? İşte bu şeyler, dinsiz Türkler, barbarlar burada şey yapıyorlar. Kadınları kesiyorlar, çocukları öldürüyorlar. Gidelim ellerinden kurtaralım. Aslında böyle hani katmanlarını, yani soğanın kabuklarını soyduğumuzda elimizde kalan bir maddi gerçek var. Orada verimli bir toprak var. Onu kim kullanacak? Orada bir maden var. Onu kim işleyecek? Siyasetin önemi de böyle ortaya çıkmış Tabii oluyor. ki. Peki savaşları bir kenara bırakacak olursak diplomasiyi olumlu yönde etkileyen kültürel diplomasi girişimlerine örnek verebilir miyiz? Onlar hakkında ne söyleyebiliriz? Elbette. Yani dediğim gibi mesela burada Türkiye, İtalya iyi bir örnek ve kolay bir örnek son dönemde. Çünkü dediğim gibi ciddi krizlerden uzak bu şeyler. Tabii ki bir taraftan da bu içinde bulunduğumuz tarihi dönem, etrafta oluşan çatışmalar da işte Libya gibi, Türkiye ile Suriye'nin daha işte çıkarlarında bir ortaklık söz konusu olması, aynı zamanda da sürekli olarak ticaretin iyileşiyor olmasının koruma çabası her iki taraf tarafından da dikkatle götürüldüğü için onu destekleyecek öğeler de çoğalıyor. Burada da işte mesela Ankara'da düzenli olarak her sene işte İtalyan dil günleri, Avrupa Dil Günü'nde İtalyanların faaliyetleri, sonra işte film festivallerindeki destekleri, arkasından şeylerle ilgili yemek günlerinde özel gerçekten de iyi şefler, güzel mutfaklar gelen örnekler, sürekli olarak devam eden konserler. Hani bunları mesela elçilik düzenli olarak başarılı bir şekilde yapıyor ve insanlar da oluyor yani 3 aşağı 5 yukarı hangisinin ne zaman, yani zaten ay olarak yerleri belli, haftalarını bekleyip oraya doğru o ilgiyi sürdürerek gidiyorlar ve bekliyorlar işte bu geldiğinde işte mesela İtalyan Büyükelçiliğinin logosu orada varsa demek ki bu güzel bir konser olacak diye bir beklenti yükselmesi oluyor. Mesela gene işte Ankara'da açık hava yazın film gösterimleri oldu. Gerçekten çok ilgi de çok fazla. Aynı şekilde az önce söylediğim Türkiye'nin
Roma'daki Ara Güler sergisi mesela çok çok önemli bir faaliyetti ve gerçekten de hem ses getirdi hem şey olarak devam eden bir etki bıraktı. Aynı şekilde Yunus Emre Vakfı'nın orada faaliyetleri devam ediyor. Son dönemde daha hızlandı. Yeni dönemi işte Türkçe kursları, mesela Türk Dil Yeterlilik Sınavı'nın yapılıyor olması. Biraz tabii daha klasik anlayışta mesela Ebru kursu gibi o şeyleri hani oryantalist anlamda ilgi çekici şeylere de faaliyetleri de yapıyor olmaları bir bu karşılıklı olan ilgiyi besleyen ve yukarıya doğru çeken bir şey. Onun içerisinde de geleneksel anlamdaki diplomasi de mesela işte Meloni'nin son İstanbul ziyaretinde yaptığı Kapalı Çarşı gezisi. Yani aslında bir yani kültürel faaliyet anlamına girmez ama şeyin içerisinde genel olarak baktığımızda geleneksel diplomasideki küçük bir dokunuş yani bizim açımızdan da bir gülümseme yaratıyor. Orada işte mesela hani İlber Hoca kendisi gezdiriyor ve şeyleri anlatıyor. Bu hep beraber aslına baktığınız zaman hani daha yakından baksanız İtalyan siyasetinde kim ne diyor, işte hangisi kendini nereye konumlandırıyor, tarihsel olarak Meloni'nin partisi neler söyler vesaire falan çok sempati duymayacağınız bir noktaya gelirsiniz. Ama sıradan biz günlük hayatını yaşayan insanlar için o kadar bir İtalya ilgisine de gerek olmuyor. O zaman ne yapıyorsunuz? Başbakan gelmiş. Burada ne güzel Kapalı Çarşı'ya gidiyor, geziyor falan. Otomatikman bir orada yapılan faaliyete ek sağlıyor. Bu da az önce söylediğim şeyler hani domino taşlarının devrilmesinde o küçük etki yalıktan dalga dalga yayılması pek çok diğer şeyi değiştiriyor. Neyi getiriyor yanında? Mesela Türk öğrenciler diyor ki son dönemde çok biz de gözlüyoruz artıyor. İtalya'da okuyun. Yani bizim çok ciddi yurt dışına öğrenci gönderen bir ülkeyiz. Rakamlara baktığınız zaman yapıyoruz yani Hindistan ve Çin'den sonra 3. sırada geliyoruz çoğu ülkede. Oran olarak bakarsanız o bizim çok önde olduğumuz anlamına gelir. Çünkü ikisi de nüfus olarak dev. Ve buna rağmen işte hani ülkelerdeki sayılara bakıyoruz. Çin'den gelen öğrenci sayısı şu an tam rakam olarak mı değil ama işte mesela 120 bin ise Türkiye'den gelen de 63 bin. Aslında Çin 120 binken bizim 12 bin olmamız gerekir. Dolayısıyla bu bir faaliyetin kendisi dışında aynı zamanda çok uzun süre yaratacak bir etki. Yani eğitim o da tabii ki bir sektör içinde bulunduğumuz durumda. Ama onun dışında nerede eğitim aldıysanız oraya doğru meyleden bir ticaret hayatınız, oraya doğru meyleden bir iş hayatınız olacağı için uzun süreli etkileri bakımından çok önemli ve biz bunu şeylerde çok rahat görüyoruz. Çünkü dil kurslarımız da var bizim. Sayısal olarak çok ilgi artmış durumda. Yani hani bekliyor insanlar ön kayıt listelerine vesairelere yazılarak. Yoksa mesela hani dil olarak baktığınızda İtalyanca Türkiye'de hala nadir bilinen diller olarak tanımlanıyor. Az bilinen bir dil. Çok bilinmesi için de hani kendim de şu anda Kaza İtalya'da bunu söylemem ne kadar doğru bilmiyorum ama hani çok da fazla bir şey yok. Yani mesela insanlar bana geldiği zaman üniversite öğrencileri şunu söylüyorum. İngilizcen çok iyi mi? Çünkü kendine bir değer katmak istiyor. İşte işsizlik oranı çok yüksek. İşsiz kalmak istemiyor. Diyor İtalyanca öğrenirsen bir fark yaratırım. Ben de direkt soruyorum. İngilizcen çok iyiyse gel. İngilizcen çok iyi değilse git önce İngilizceni çok iyi yap. O sana bir fark sağlamayacak. Ama İngilizce bilmeden İtalyanca biliyor olman iş dünyasında bir anlam ifade etmiyor. Türkiye'de çalışan İtalyan şirketi de Roma ile yazışmalarının dışındaki kalan tüm işlerini İngilizce yapıyor. Evet, sadece İtalya'da konuşuluyor İtalyanca çünkü. Evet. Ama buna rağmen işte bu yani dediğim gibi hani ben bile burada böyle söylememe rağmen çok ilgi artarak devam ediyor. Çünkü insanlar orada olmayı istiyor. Üniversite okuyacağım madem diyor. Orada okuyun diyor. Tabii ki işte şu anki bizim ekonomik koşullarımız da hani İstanbul'da bir özel üniversitede okumaktan daha ucuza geliyor filan. Evet, onları düşündüğümüz zaman
O da tabii ki şeyleri hani sadece işte İtalyanlar bu konuda çok iyi bir şey yapıyorlar. O yüzden oluyor değil. Hatta tam tersine İtalyanlar bu konuda hiçbir şey yapmıyorlar. Yani mesela İngiltere'nin uyguladığı gibi, Amerika'nın eskiden uyguladığı gibi böyle bir öğrenci yani eğitim sektörü olarak bunu görseler ve bir e, o sektöre biz nasıl müşteri çekeriz şeklinde yaklaşsalar rakamlar patlar. Orada geleneksel şey devam ediyor. Kıta Avrupası eğitimi. Okullar diyor ki başvuru yapar. Kontenjanım bu. Dolunca ben ondan sonrasını almam. Buna rağmen Türkiye'den olan ilgi gün be gün devam ediyor. Artarak gidiyor. İşte çünkü bu işte şeyler arka planda devam eden faaliyetler, uzunca yıllardır devam eden faaliyetler birike birike bu toplu etkileri yaratıyor. O yüzden şeyler hani kültürel diplomasi diyeyim ya da işte o yumuşak güç faaliyetlerinin hepsi bir bütün ve şey olarak da sonuç olarak da doğrudan etkisini göremeyeceğimiz bir sürü şey. Yani hani İtalya Türkiye'ye şeylerini arttırdı, verdiği öğrenci burslarını. Dolayısıyla giden öğrenci sayısı şu kadar arttı. Hani böyle bir korelasyon kuracağımız doğrudan bir şey yok. Ama şeye baktığımızda giden öğrenci sayısına, vizeye başvuran sayısına gerçekten çok ciddi sayıda şey var. Orada bir artış var. Ha bunu mesela hangi sebeptendir deseniz doğrudan parmağımı koyacağım bir tane şudur diyeceğim bir şey yok. Ama bir bütün olarak şeyler, o yapılan faaliyetlerin hepsi bu sonuca hizmet ediyor. Eğitim ve ticaretin üzerinde durduk ağırlıklı olarak. Uzun vadeli etkiler, Evet. faydalar kapsamında. Küresel medya ve sosyal medyanın yükselişi kültürel diplomasiyi nasıl etkiledi? Her şeyden önce çok kolaylaştırdı. Orada bir şeyi var. Kültür sanatla ilgili genel talihsizlik diyeyim. Tabii ki sonuçta bu faaliyetlerde parayla yürüyor. Yani işte mesela hani işte Casa İtalya'yı açtık. Ben burada bir şey İtalya Dostluk Derneği'nin başkanıyım. Derneğimizin bir faaliyeti bu. Burada işte ben kendi arkadaşlarımı, şeylerimi harekete geçirdim, ilişkilerimi. Böyle bir yer tuttum ve çalışıyoruz. İşte biz bir kültürel faaliyet yapıyoruz. Dolayısıyla burada her şey ücretsiz olacaktır. Mesela böyle olsun isterim. Ama şey demiyor ki işte burayı kiraladığımız kişi ya siz burada Casa İtalya açacakmışsınız. Buyurun burası sizin olsun demiyor. Ya da mesela işte çalışan arkadaşımız ben kültür sanat alanında çalışıyorum. Daha ne olsun? Ben size para ödemeliyim hemen demiyor ve yani öyle bir hakkımız da yok tabii Maaş ki. talebi oluyor. Yani yaşaması lazım. O da yani aynı şey orada da geçerli. O gittiği zaman işte hani ben ev tutacağım işte Ayrancı'dayız şu anda izleyiciler için vurgulayayım. Ankara'nın Ayrancısı. Yani orta üst diyebileceğimiz sevimli bir mahalle. Kiralar da yüksek. Ve işte yan binaya gidip ya ben işte yanınızda Casa İtalya var orada çalışıyorum bu evi bana versenize deme lüksüne sahip değil. Dolayısıyla herkes hayatını idame ettirmesi gerektiği için yaygın kanunun aksine sanatçılar da yiyip içerken yedikleri içtikleri şeylere para ödedikleri için onların da varlıklarını yani hayatlarını sürdürmek, onurlu bir yaşam sürdürecek gelir elde etmek zorunlulukları var. Burada tabii ki çok küçük bir grup işte böyle çeşitli hani, popüler konularda şey olmuş, çok üste çıkmış isimler çok ciddi paralar kazanabiliyor. İşte zaten televizyonda, sinemada, müzikte böyle ama onun dışında işte ne bileyim resimde de öyle, heykelde de öyle çok küçük bir yüzde çok fazla para kazanamıyor. Ama geri kalan kocaman bir kitle için bu çok zor, büyük fedakarlıklarla sürdürülmesi gereken bir iş. Tabii ki zaten o tercih de başta belli oluyor. Yani ben hiçbir belki işte şeylerde vardır da oyuncularda işte televizyon oyuncularında ben çok para kazanmak için bu işi tercih ettim diyen ama ne bileyim heykel yapan kimsenin benim işte ileride milyon dolarlara satılacak heykellerim diye başlamıyor işe. Resimde de öyle, performans sanatlarında da öyle. Zaten yani ben çok ciddi paralar kazanmalıyım diye düşünüyorsa finans sektörüne gidiyor. İşte başka bir şey oluyor. Bir taraftan da diyor işte içimde ukde kaldı. Ben de çok iyi işte şey yapardım. Şan dersleri almıştım ama işte hayatımı ondan sürdüremeyeceğim için böyle bir yola gittim diye. Ama diğer devam eden insanlara baktığınız zaman büyük bir fedakarlıkla bu şeyi yapan, faaliyetleri sürdüren
Ve işte bizim gibi şeyler, yani kültür sanat faaliyetlerine ev sahipliği yapmaya çalışan yerlerde ciddi şekilde tabii ki bir fonlama konusu ortaya çıkıyor. Bunu biz nasıl çözüyoruz? Büyük şeyde kişisel fedakarlıklarla ayakta duruyor burası. İnternette niye böyle bir parasal konuyla girdim diyeyim. Pek çok şeyi çok kolaylaştırdı. O açıdan çok önemli. Çünkü hani bundan önce mesela bizim yaptığımız faaliyetlere baktığımızda ben Casa İtalya'nın açılış konuşmasında bu vurguyu yaptım. Daha sonra da işte internet sitemize de koyduk. Şeylerde de tekrar vurgulamak istiyorum bunu. Biz İtalya'yı çok seven Ankara'daki İtalyanlar değiliz. Biz Ankara'daki o dönemde şeyler, kültürel faaliyetler çok daha kötü durumdaydı. İşte 2015'te derneği kurduk. 2017'de bir kültür merkezi olarak açıldı. Tiyatrolar peş peşe kapanıyordu. Sinema salonlarını kaybediyorduk. Kültür merkezleri ya kapanıyordu ya küçülüyordu. Ve dolayısıyla biz Ankara'ya hizmet etmek için, Ankara'nın kültür sanat hayatında, yani hani bu gri şehre birazcık renk katma iddiasıyla böyle bir işe başlıyoruz diye yapmıştık. Yani bizim sonuç olarak da şey yaptığımız, yani buradaki yapılan işlerden, söyleşilerden, işte bir film gösterisinden, Latince kursundan, işte İtalyanca kursundan büyük çoğunluğu da tabii ki Türkler, Ankaralılar. Ama aynı zamanda da işte online olarak faaliyetlerimizi de yapabiliyoruz. O yüzden kendi üstümüzden şu örneği vermek istiyorum. Benim normalde erişemeyeceğim bir platforma erişmemi sağlıyor. Çünkü benim hani bugün işte mesela Casa İtalya çok mütevazi bir dernek ve normal şartlar altında hadi arkadaşlar bir toplantı yapalım. İşte İngiltere'den, Amerika'dan, Kuzey Afrika'dan, Avustralya'dan insanlar gelsin, hep beraber konuşalım demem için devasa bir bütçeye ihtiyacım var. Ama internet bana diyor ki, hayır buna artık gerek yok. Sen insanlarla konuşabilirsin. Aynı şekilde beni çok etkileyen bir örnektir bu. Meşhur şey var, Rus karikatürist Zlatkovski. Nasrettin Hoca karikatür yarışmasında ödül aldı. Ankara'ya geldi. Sohbet ediyoruz. Nasrettin de dünyanın en eski 3. devam eden karikatür yarışması. Bizim için çok önemliydi dedi ve gerçekten çok hala yani dünyada takip edilen bir yarışma. Bizim için Nasrettin çok önemliydi dedi. Neden dedim? Yani tamam hani uluslararası yarışma ama yani Türkler yapıyor, öyle çok büyük bir ödülü yok. Kendi o da şey yani gölgesiyle boyuna baktığınız zaman çok oransız. Çünkü çok ciddi takip ediliyor hala tüm dünyada. Çünkü dedi Sovyetler Birliği'nde uluslararası karikatürleri görebileceğimiz 2 tane yarışma albümü gelirdi. Dolayısıyla Nasrettin yapıldığında biz o Sovyetler Birliği ülkeleri dışında ne olup bittiğini Nasrettin'in albümünden görürdük. Yani o albüm elden ele geçerdi. Artık böyle parşömen kağıdı gibi olup parçalanana kadar birbirimizden Nasrettin Hoca'nın o seneki albümünü alırdık. Böylece kim ne çiziyor, dünyada kim ne yapıyor onu görebilirdik. O bizim için dünyaya açılan bir pencereydi diye. Yani bugün tabii ki mesela hani Sovyetler Birliği sonrasında doğmuş, internet çağında doğmuş bir çocuğa bunu söylediğinizde niye ki der? Yani çünkü o kapanıklık, o peçeler diyeyim gözümüzde yok. Biz onu kendi kendimize koyuyoruz. Kendimizi gidip o kafeslerin içine sokup dünyaya hiç bakmamayı tercih edebiliyoruz. Ama yapmak istediğimiz zaman bugün işte mesela hiç diyelim ki karikatürle hiç ilginiz yok. Merak ettiniz ya nasıl bir şeymiş bu işte bunu izleyen birisi acaba dünyada karikatür diye yani işte arama motoruna yazdığı anda bütün kocaman bir enformasyon akışı onun üzerine boca edilecek. Yani bu çok büyük bir fırsat. Bu tabii ki işte sanatçıların örgütlenmesini, birbirleriyle olan ilişkilerini, haberdar olmalarını, nasıl yapılacağını çok değiştiriyor. Onun sağladığı fırsatta, hani biz oralarda öyle çok değiliz, yani iddialı değiliz, öyle çok uluslararası birkaç tane faaliyetimiz oldu. Daha çok da tarih kısmına odaklı şeyler yaptık. Türk, İtalyan
tarih konuşmaları diye bir seri yaptık. Orada ciddi mesela İtalya'nın şeyleri, mesela sanat tarihiyle ilgili olsun, ekonomi tarihiyle ilgili olsun, genel olarak tarihle ilgili olsun. Önemli mesela İtalyan şeyleri, Türkologları ve Türk tarihi uzmanlarını dinleme fırsatı buldu. Bütün Türkiye'deki aynı konuyla ilgilenen kişiler. Dediğim gibi mesela bunu normal bir konferans organizasyonu olarak yapsak 2-3 yıl önceden çalışmaya başlamamız ve büyük bir mali kaynak bulmamız gerekirken işte o internet üzerinden görüşme şeyiyle yani o normalde olacak maliyetin çok küçük bir yüzdesini yapabiliyoruz. Bunun sağladığı imkanı sürekli olarak kullanmak kısmıysa başka bir hikaye. Çünkü orada da şu devreye giriyor. Bizim içinde bulunduğumuz dünyaya nasıl baktığımız. Çünkü onu eğer bize birisi göstermezse, özellikle işte mesela şeylerde, eşimin köyünden örnek vereyim, Rize'den. Gittiğiniz zaman Rize'nin Fındıklı'da küçücük bir köy. İlk bakışta bakarsınız normal işte yemyeşil, ne kadar güzel falan diye, ama böyle yan yana komşular, çoğu birbiriyle akraba, işte emekli keman sanatçısı CSO'dan, efendim obua sanatçısı CSO'dan, onun yanında işte Cumhuriyet Savcısı, onun yanında, ve herkes okumuş, çok ciddi şeyler. Bazıları emekli olduktan sonra tekrar köylerinde yaşamayı tercih etmişler ve konuşmaya başladığı zaman bakıyorsunuz ki kocaman bir dünya var. Mesela nasıl bir köye bu böyle konsantre olarak bir araya geliyor? Orada birileri yaptığı için. Yani oradan da mesela 3 nesil önceye gitseniz, orada işte şeyler, hani Rize'nin havasından, suyundan çok iyi keman sanatçıları yetişiyor diye değil. Ama birisi onu yaptığında başkaları gidip diyor ki, evet, ben de diyor şey yapabilirim, enstrüman çalabilirim ve hayatımı enstrüman çalarak sürdürebilirim. Böyle bir yaşam tarzı var. Yani bu hayatı böyle sürdürmek mümkün. O yüzden işte mesela küçük yaşta bir tiyatrocuyu birebir gördüğünüzde, onu dinlediğinizde diyorsunuz ki, hani ben kuru yemişçi olmak zorunda değilim. Tiyatrocu da olabilirim. Ama bunu eğer gerçek olarak görüyorum, çoğu için mesela bizim işte hani eski Türkiye diye düşünün. Bu rol modeller ne, özellikle köyde, kırsalda yaşıyorsanız, okumuş bir akrabanız varsa orada da ana yollar asker olabilir. Kapılar, yani köy çocuğunun burjuvalaşmasına giden yol asker olabilir, öğretmen olabilir, imam olabilir. Onun dışında böyle okuyarak bu hayatın içinden çıkıp başka bir şey olayım, çok böyle yapılabilir bir şey gibi değil. Halbuki olduğunu gördüğünüz zaman, mühendis de olabiliyormuşum. Bir anda o şeyi, yapısını değiştiriyor, anlayışı değiştiriyor. Bunun şu andaki çocuklar için, sanat anlamında söylüyorum, genel bir şey olması, o rol model olmasını sağlamak, o da gene kurumsal olarak buna müdahaleyi gerektiriyor. Çünkü işlerin çok kolaylaşmış olması otomatik olarak o sonuçların doğacağı anlamına gelmiyor. Yani burada biz işte şu anda mesela İtalya'daki çok önemli bir sanatçıyı işte hemen arayıp perdeye yansıtıp dinleyebiliriz, izleyebiliriz, çalışmasını izleyebiliriz, ne bileyim workshop yapabiliriz, çeşitli şeyler, masterclass yaparız vesaire vesaire. Ama bunu mu yapıyoruz? İşte orada bir şey, yani bilgi birikimi, kurumsal yönlendirme, o gözle bakma, onları sağlayacak bir yapı ve onu ayakta tutabilecek diğer olanaklar devreye girmesi gerekiyor. Yoksa kendiliğinden sadece internet var, artık bunlara erişim çok kolay diye şey yaptığımızda, mesela işte oradaki köylerde de nüfus çok azaldı ama şehrin fakir mahallelerinde yaşayan bir çocuğa al bakalım sana tablet dediğiniz zaman şeker patlatacak. İşte efendim sosyal medyada gezecek. Belki dark web'e girecek vesaire. Hani onun böyle kendiliğinden bir şey bulmasını, onu işte bu sağladığımız olanaklar insanların üstüne yağıyor. Çünkü aynı zamanda hani bütün bir olanaklar dizisi gibi olarak baktığımızda olumlu olanlar bu kadarsa, olumsuz olanlar onun belki de 100 katı. Onu sağlayabilecek olan, onun üzerine projektör tutacak olan da gene bir kurumsal yaklaşım. Onun için hani biz dediğim gibi bu işler için çok mütevaziyiz, küçüğüz. Ama bir de tabii ki hani Ankara daha bürokrat kafası, işte o yüzden değil mi mesela hani böyle bir tarih şeyi kendiliğinden, hani bizim bir tercihimiz olmadı. Biz tarihle ilgilenen bir kurum olacağız diye. Ama ister istemez
şeyler baktığınız zaman faaliyetlerimize bakarsanız ağırlığını görüyorsunuz. Bunun böyle olmamasını sağlayacak olan şey de işte bu az önce sizin ilk şeyde bahsettiğiniz online kolektifler, işte sanatçı girişimleri, bunların yaratacağı etkiler ve onların işte sonra da bizim gibi işte şey hani bu alanda işte kendince yol bulmaya çalışanlara böyle bir şey yapabilirmişiz. Evet, buradan böyle bir şey devam edebilir diye çizeceğimiz bir hat. O da büyük bir çarpan etkisi yaratacak. İşte hani az önce söylediğim işte Fındıklı'da bir köyden 6-7 tane şey çıkıyorsa, CSO sanatçısı çıkıyorsa o çarpan etkisini Türkiye'ye yaydığınızda çok daha fazlası yapılır mümkün. Peki sosyal medyanın aynı zamanda bir gelir kaynağı ya da fon sağlama amacıyla kullanılması mümkün mü? Siz ya da böyle bir kullanımda bulunuyor musunuz? Yok. Evet, biz öyle bir kullanımda... Çünkü dernek olduğunuz evet. için herhalde yani bir maaşlı çalışanınız da olduğu için bir üyelik ücreti ya da yapılan etkinliklerin karşılanması hususunda destek alıyor musunuz diye sorabilirim yani sosyal orada, medyadan. Hayır, sosyal medyadan yani destek konusunda da biz biraz muhafazakarız. Yani daha kendi yağımızla kavrulalım şeyindeyiz. Hani doğru olduğu için söylemiyorum. O kendiliğinden olan Çok böyle ticari oldu. bakmıyorsunuz. Daha şey. Zaten ticari zaten bakmıyoruz. Yani mesela şey olarak dil kursları dışında ücretli olan hiçbir faaliyetimiz yok. Diğerleri hepsi ücretsiz. Orada da işte şeyler hani dil kursları bir yere kadar karşılıyor. Kalan kısmını daha kişisel şekilde halledip bunu şeylerle hani kurumsal sponsorluklarla daha geniş bir hale getirmek mümkün olurdu ama sosyal medya üzerinden açıkçası hiç öyle bir hani şey gibi kitlesel fonlama vesaire gibi bir kampanyayı düşünmedik de. Daha gönüllülük üzerine mi işliyor o zaman diyebiliriz. Yani hani etkinliğin kendi kendini kalkındırması da çoğunlukla dil kursları hariç. Tabii zaten şeyler yani konuşmaya gelen işte atölyesini yapan vesaire falan onların hepsi gönüllü insanlar. Biz de burada şey olarak hani yer sağlama, mekan, kitap olarak basıyoruz bazılarını. Onlar tabii ki şey hani maliyeti var ve para getirmiyor yani öyle diyor ama öyle çok büyük maliyetlerle de olmuyor şey olarak. Tabii niye? Bir sürü ücretsiz emek işin içerisinde, gönüllü destek işin içerisinde. O yüzden daha sürdürülebilir olarak kalıyor. Biraz da dediğim gibi hani bu işler hani şey bu biraz Ankara kafası. Hani şey olsun, daha hani basit olsun, hızlıca yapalım, beraberce dayanışarak yapalım falan gibi. Ama hani bunu bir övünme vesilesi olarak da söylemiyorum. Eğer şey olsaydık tabii ki mesela daha iyi bir sponsorluk, ben mesela o işleri becerebilen bir adam olmadığım için hani daha iyi yapabilen bir arkadaşımız olsaydı, biz daha fazla kişiye ulaşsaydık çok daha iyi olurdu tabii. Yani bu hani kötüdür ve biz o yüzden yapmıyoruz öyle bir şey demiyorum. Beceremediğimizden. Peki daha çok ağırlıklı olarak Türklerin geldiğini söylediniz. Evet. Bu çevrede mesela İtalyanlar var mı gelen, katılan etkinliklere? Oluyor. Yani çevrede İtalyan fazla yok. Şey zaman yani elçiliğe çok uzak değiliz. Bu zaten ilk açılışımızda da elçiliğimizden talep ettiği bir şeydi. Şey olarak yani yürüme mesafesinde olmasını istediler. Ona uygun olarak bu civarı seçtik. Yoksa aslında Ankara'yı bilenler için söyleyeyim yani olmamız gereken yer Çayyolu. Hani bu şeyin olması gereken yer o aslında. Ama biz hani en başta elçilik böyle bir şey söylediği için işte Tunalı Ayrancı bu hatta kalmamızı istediği için böyle yaptık. Şey olarak da hemen arka sokağımız Rus elçiliği. Dolayısıyla bu civardaki şeyler, yabancılar daha çok Ruslar. Ara sıra kahve içmeye geliyorlar. Ama İtalyanlar daha çok işte faaliyetlerde ya da bazı belli işte günlerde şeyler. Mesela çocuklara yönelik etkinlikler olduğunda onların çocuklarını getirmek için falan o tür şeylerde iş yapıyor. Tabii ki derneğin gönüllüsü olan İtalyan arkadaşlarımız var. Ankara'da işte doktora yapan, eşi Türk olan vesaire. Onlar zaten düzenli olarak geliyorlar. İtalyan kültürünü Türkiye'de tanıtmak için İtalyan kültür kurumları veya diplomatik misyonlarla nasıl işbirlikleri yapıyorsunuz? Elçilikle sanırım hani ortak çalışmalarınız oluyor. Evet, şöyle yani manevi bir bağ içerisindeyiz. Yani teknik olarak biz bağımsız bir derneğiz. Ama bizim zaten kurulma sebebimiz
Ankara'daki İtalyan Kültür Merkezi'nin kapatılmasıydı. 2011 yılındaki Euro krizinden sonra böyle bir karar aldı Roma. Dedi ki Türkiye'de 2 tane var. Bir İstanbul, bir Ankara. Ankara'ya gerek yok. İstanbul tüm Türkiye'ye yeter. Çok tabii masa başından alınmış yanlış bir karar. Maalesef uygulamaya da geçti. 1956 yılında açılmış Ankara'daki İtalyan Kültür Merkezi. Bu da köklü Tabii aslında. gerçekten çok o kadar çok insan geliyor ki ben işte İtalyan Kültür Merkezi'nde kurslara katılmıştım. İşte kütüphanesine gidiyordum. İşte efendim CD alıyorduk, izliyorduk, videoteki vardı falan diye anlatan şeyler. Yani işte İlber Ortaylı Hoca bile Ankara'daki İtalyan kültüre gitmiş bir dönem. Yani onun ortadan kalkmasını istemediğim için bu dernek başladı zaten. Ve şöyle bir avantajımız oldu. Ankara'daki İtalyan kültürün hocaları hep birlikte daha dağılmamışlardı yani. Onlarla birlikte konuştuk. Zaten ben şöyle söyledim. Hani ben bir dil kursu açma heveslisi değilim. Zaten İtalyanca mesela dil kursu da Ankara'da hiç yok şu anda. Bir tane vardı. Ekonomik sebeplerle kapandı. Dediğim gibi nadir bilinen bir dil olduğu için karlı bir şey değil. Yani İstanbul'da bile az sayıda kurs var ve C1'e kadar kimse yapmıyor. Çünkü ekonomik olarak akıllıca bir iş değil. Yani aynı şeyi İspanyolca ile yaptığınızda çok daha fazla ilgi var. İspanyolca, İngilizce, Fransızca. tabii ki işte şeyler. Dolayısıyla aynen öyle tabii ki şeyler. Ya, tabii ve hani iş olanakları bakımından, diğer sağladıkları imkanlar bakımından yani bunlar hani ben şuna hiçbir zaman demem işte Almanca ne işe yarar, İtalyanca öğrenmek gerekir falan diye. Hani İngilizce açık ara önde, yarış diğerleri arasında geçiyor ama o diğerleri arasında İtalyanca yok. Orada da şey var yani hani Almanca, Fransızca, İspanyolca. Onun arkasında gelen bir sıra var. Dolayısıyla hani zaten 2 dil bilen, işte şeyi genel olarak İngilizcesi çok iyi olan, işte emekli olmuş kendisine bir hobi arayan, İtalya'ya turistik olarak gidip gelirken daha işte şey yapmak, derin olarak anlayabilmek, kendi başına gezebilmek isteyen ve İtalya'da okumak isteyen şeklinde sıralayabilirim. Yani okumak ve çalışmak alt sıralarda İtalyanca bakımından. Bunu şunun için söylüyorum. Buradaki yani biz bu faaliyeti başlattığımızda ben İtalyan kültürdeki hocalarımıza söyledim. Yani bir dil kursu açma heveslisi değiliz. Bir kültür merkezi olacak. O yüzden siz derseniz ki hayır biz istemiyoruz. Bu macera burada bitecek dedim. Hiç başlamayacağız. Onlar dedi ki ha yok biz çok isteriz. Zaten dağılmayalım. Bir ekip olarak böyle kalalım. Ve dolayısıyla o İtalyan kültürün hocaları hep beraber geldiği için o ruh buraya taşınabilmiş oldu. O bizim için çok önemli bir ateşleyici faktördü. Ve hala da bir şey olarak yani işte eğitim sistemi olsun, sınavları olsun, genel olarak derslerin işleniş biçimi olsun, İtalyan kültürde oluşturulan iskelet üzerinden devam ediyor. Aynı şekilde mesela işte kütüphanemizde İtalyan kültürün kütüphanesinin kitaplarını orada mesela bakın Ankara diye yazıyor. Aldık. Dil tarihin tabii ki çok büyük bir desteği oldu. Ankara Üniversitesi'nin Dil Tarih Coğrafya özellikle Nevin Özkan hocamız bölüm başkanı. Ciddi olarak İtalyanca bölümü bizi bilgi birikimi olarak destekledi. Ve bu sayede kültür merkezi olarak varlığını ortaya koyabildi. Yoksa bir şey için yani genelde hani dostluk derneklerinin çapı çok daha küçük oluyor ve faaliyetleri daha sınırlı olabiliyor. Yani böyle bir şeyi uzun soluklu olarak devam ettirebilmek işte 10. senemize gelmiş durumdayız. Merkezin açılmasına itibaren de 8. sene oluyor. Bu arkasında o 56'dan beri olan İtalyan kültürün köklerinin büyük desteği var. Bu yüzden de biz yani kendimizi böyle bir faaliyetler bakımından, diğer etkinlikler bakımından hep işte Ankara'daki kültür hayatına destek olan bir merkez olarak gördük. Aynı zamanda mesela elçiliğin çeşitli faaliyetlerine, diyelim ki mesela üniversitede dil masaları kuruluyor. Orada diyor ki biz beraber gidelim. Yani elçilik bizim işte çalışanımız olabilir, gönüllü arkadaşımız olabilir. O masada yapıyor işte mesela kitap fuarında onur konuğu İtalya oluyor. Orada biz de bulunuyoruz. Aynı zamanda insan gücü olarak gönüllülerle destek sağlamak için. Hani elçilik bunları tek başına yapamaz mı? Rahatlıkla yapabilir. Ama o kurulan ilişkileri aktarmak bakımından oraya gelen kişilerle
bizim muhatap olmamız ve onu diğer başka etkinliklere sürdürmemiz bakımından o şeyin, bağların var olması çok önemli. Tabii ki şeydi, yani insanlar için de şey önemli oluyor. Mesela aradığı zaman Ankara'daki İtalyan Büyükelçiliğine telefon açıyor ki ben İtalyanca öğrenmek istiyorum. Ankara'da Casa Italia var diyor. Dolayısıyla bu insanlar için diyor ki ha burası bir kurum. Ya burada evet yani kar amacı güdülmüyor. Bir şey yapılmaya çalışılıyor. O zaman da parçası olarak hissediyorlar kendilerini. Yoksa şey olarak zaten hani idari konularda vesairelerde çok iyi değiliz. Yani ben hep söylüyorum hani İtalyancayı öğrenmek için çok iyi bir yeriz. Ama işte duyurularımız aksar, kayıtlarımız geç olur, telefonlarımız açılmaz falan. Hani bu oralarda hani bu dernek bu kadar oluyor. Bunu kabul etmek gerekiyor. Yani böyle çok iyi bir müşteri hizmetlerimiz var falan. Hiç yok. Ya da aynı şekilde ne bileyim bir şeyler normalde nedir? Etkinlikleri duyurmak için çabalarsınız. Kursumuz açıldı gelin falan diye. Biz de tam tersi. İnsanlar sürekli bizden bilgi almak için uğraşıyorlar. Sağ olsunlar sabır da gösteriyorlar. Bu da çünkü fark İtalyan ediyorlar. kültürünü tanıtmanın bir yan etkisi olabilir. Bize ilk derste Roma'da okulda profesörlerden bir tanesi eğer hani iyi bir organizasyon becerisi arayışındaysanız Almanya'ya gidin dedi. Almanlara gidin dedi. Evet. Biz çok kreatifiz, yaratıcıyız, üreticiyiz. Ama dedi düzen ve organizasyon konusunda iyi değiliz İtalyanlar olarak. Doğru. İtalyan bir hocamız. Doğru, doğru. Gerçekten öyle şeyler. Ben de mesela yüksek lisansa giderken buradaki danışman hocam bana şey dedi, yanlış yapıyorsun dedi, Almanya'ya gitmen lazım dedi. Ben de içimden şey oldu, çünkü ben Ankara Hukuk mezunuyum, orada İtalyan ekolü var. Yüksek lisansım Gazi'deydi. Oradaki hocam Alman ekolünden geldiği için dedim ya ne biliyorsun falan biz anlayış farkı var. Farklı ekoller falan diye düşündüm. Bizim ceza hukuku kitaplarına bakarsanız parantez içinde kavramların, temel bazı kavramların İtalyancası vardır. İtalya'ya gittim. İşte az buçuk İtalyancamla hemen üniversitenin kütüphanesine gittim bir heves. Böyle işte ceza hukuku kitaplarına baktım. Hemen daha üniversiteye gittiğimin ilk günü. Böyle bir Anthony Sayer'in meşhur ceza hukuku kitabını çıkarttım. Bakıyorum falan diye böyle. Çok heyecanlıyım. Okuduğumu anlayacak kadar da İtalyancam yok aslında ama hoşuma gidiyor. Sonra bir baktım. Aynı bizde kavramların İtalyancası olduğu gibi parantez içinde onlarda da Almancası var. Yani Anthony Sayer Almancasını yazmış parantez içinde. O an dedim eyvah. Hocam haklıymış hocam. Yanlış yerde miyim? Ama şey değil yani mesela öyle olmadığını gerçekten hani zaman içerisinde de fark ediyorsunuz. Mesela tabii ki mesela üniversiteye sağlanan imkanlar, araştırma olanakları vesaire falan Almanya bir dev. Yani Amerika'dan sonra Almanya gelir. Ama İtalyanların düşünce biçimi, algılaması, o hukukta da öyle, felsefede de öyle kendilerine özgü bir yol çizmeleri gerçekten çok özgün ve değişik. Dolayısıyla mesela sadece İtalya ile bu olur diyemem. Mesela hani bir hukuk fakültesi bana deseler ki kur, herkes İtalya'da eğitim alsın gelsin demem. Ama mutlaka İtalyanlar da olsun derim. Çünkü çok özgün bir bakış açısı var. İşleriyle ilgili olarak da öyle. Yani mesela bakıyorsunuz diyorsunuz ki ya bu ülke yani dünyanın en büyük ekonomilerinden bir tanesi. Bir sürü sıralamada ilk 4'e giriyor. Hiçbir şeyde ilk 5'in 7'nin dışına çıkmıyor. Nasıl oluyor acaba diyorsunuz. Yani sabah kalkmıyor, akşam yatmıyor. Dedelerimiz kızar ya bize böyle. Öğlen gidiyorsun kapalı, akşam giriyorsun kapalı. Nasıl oluyor diye. Çünkü kendi yaptıkları işi, o iş her neyse kendi işini çok önemseyerek ve severek yapıyorlar. Yani ayakkabıcı çok güzel ayakkabı yapıyor. Mesela peynirci... Ama kendi istediği zaman yapıyor. Ama kendi gibi yapıyor. Aynen öyle. Kendi sadece o iş. Ayakkabıyı çok iyi yapıyor. O adamın mesela gidin ticari defterlerine bakın karma karışık. Vergi kaçırır. Mesela Alman vergi kaçırmak deseniz hafsalası Alman zaten. İtalyan vergi de kaçırır. Çift defterde tutar. Yani şöyle bir hile var bak şunu yaparsan az vergi ödersin dersin. Hemen anlat bakayım neymiş ben de yapayım der. Ama deseniz ki ayakkabıyı şöyle yaparsan deriden %30 tasarruf edeceksin. Asla yapmaz. O kendi yaptığı işine her neyse ona ihanet ver. Mesela peynirciye, mesela bizim işte üreticimize gitseniz desek ki şu ilacı atarsan 10 gün erken olgunlaşacak. 2 kat atar. 10 değil de 20 gün olsun bari diye. Maalesef işte pestisit problemimiz ortada.
Peynirciye desek ki şu işi şöyle yaparsanız, mesela Ankara'mızın meşhur çubuk turşusu var. Hakikaten iyisini bulmak, çok büyük bir çaba göstermek gerekiyor. Çünkü şey olarak yaptığınızda seri üretim şeklinde kimyasallarla vesairelerle 20 gün sürecek bir fasıl 3 güne iniyor. 3 ay sürecek bir fasıl 10 güne iniyor. İşte bir haftada olacak olan bir günde oluyor. O tabii ki lezzete etki ediyor ama seri satışta, seri üretimde kimse umursamıyor. Ama İtalya'daki peynir üreticilerine deseniz ki şu ilaçtan koy 20 gün daha çabuk olsun, kesinlikle kabul etmez. Çünkü o yaptığı iş her neyse ona çok büyük bir saygısı var. Bu bence bir temel fark. Çok ciddi şeyi yaratıyor. Genel anlamda bir etki yaratıyor. Yoksa onun dışında tabii ki şeyler, yani bürokrasi olsun, organizasyon olsun, oralarda ciddi şekilde sorunlar var. Yani çok ciddi sorunlar var. Hala pandeminin mesela etkisini atlatamadılar. Şey olarak da tabii ki büyüklüğün getirdiği bir ağırlık, yavaşlık da var. Onlar gerçekten önemli sorunlar yaratıyor. Ama günün sonunda baktığınızda hala o şeyi, işte herkesin kendi yaptığı işi çok önemsiyor olması ve çalışan, iş üreten bir bürokrasisinin olması farkı ortaya çıkartıyor. O yüzden de şeyi, yani dünya sıralamasındaki yerleri, ki şu anda üretimde de şaşırtıcı bir şekilde bir iki şeyle ilgili Almanya'nın da önüne geçti. Avrupa'nın bir numarası oldu sanayi üretimiyle ilgili. Bir şeyi bence kendi düzeninde yapmak da olumsuz bir şey değil. Hani herkes 9-5 çalışacak diye bir şey yok. Belki adam gece yarısı kalkıp çalışıyor. Evet. Önemli olan işi yapması. Çok Kendi doğru. düzeninde yapması işi yaptığı gerçeğini değiştirmiyor. Ne zaman yaptığı bence çok önemli değil. Her gün kendi düzeninde işleyen bir doğru söylüyorsunuz. çark varsa. Daha da fazlası, mesela ben şeyi çok garipsemiştim. Özellikle güneyde olunca 3 saat, 3,5 saat öğlen arası. Yani ben gerçekten aklım almadı. Nasıl olur ya, bu dükkan batar falan diye. Ama biraz oradaki şeyi gördüğüm zaman hayatın işleyişini aslında çok verimli. Yani sabah 8'de kalkıp elinde telefon ya da işte tepede televizyon, hiç müşterinin suratına bakmayıp yaptığı işten nefret ederek yapacağına 10'da açıyor dükkanını, 12'de kapatıyor, 12'de eve gidiyor. Yemeğini yiyor, uykusunu uyuyor. Efendim çocuğunun doğum gününü kutluyor, arkadaşlarıyla beraber bir şeyler yapıyor. Yani gün içerisinde aile hayatını, insani ilişkilerini sürdürüyor. 4'te tekrar geliyor, açıyor dükkanını, 8'e kadar çalışıyor. Ve baktığınız zaman tam olarak üreteceği şeyin aslında daha fazlasını üretiyor. Ve verimli olarak üretiyor ve mutlu olarak üretiyor. Dolayısıyla mesela onun dükkanına girdiğiniz zaman çıkmak istemiyorsunuz. Bir şey, o kişisel ilişkiyi gerçekten de kuruyorsunuz ve görüyorsunuz. Çünkü karşınızdaki hayattan küsmüş, böyle her şeyden nefret eden, patlayacak bir bomba değil. Tam tersine yaşamaktan bir zevk alıyor. Orada işte bir şey var, yaşam zevki var ve o bulaşıcı, size de bulaşıyor. Mutlu oluyorsunuz. Birlikte o şey yavaşlayarak devam ediyor. Ama toplamda ortaya çıkana bakarsanız verimsiz bir 8 saatten lanet ederek, surat asarak, küserek, diğer insanlara da böyle onu yansıtarak, agresifleşerek, kavga ederek olandan çok daha verimli. Dolayısıyla aslında üretimde de artıyor, fazlası çıkıyor ortaya. Özellikle esnaf hiç agresif değil. Yani o söylediğiniz gibi adamın canı sıkılıyor mesela. Salı günü mü değil mi hiç önemsemiyor, hafta içi mi değil mi. Dükkanı açmıyor o gün. Ertesi gün daha uzun duruyor mesela. O gün gelmiyor. Öyle tabii şeyler, mesela tatil. Ağustos'ta İtalyanların geleneksel tatil ayı. Evet, uzun. Dükkanını kapatıp 3 hafta gidiyor. Yani mesela hani böyle bir şey olarak hani avukatlıkta bir esnaflık çeşidi benim aklım almıyor. Hani ya kapatamam. Hani işte hani bir dükkan demiyoruz biz, ağız alışkanlığı, yoksa o da bir dükkan yani, ofis, büro, yazıhane, ne derseniz değil, ama ben bunu kapatacağım, bir ay gideceğim. Mümkün değil yani. Böyle şey aklım almıyor. Emekli mi olayım? İşimi bıraktık. Öldüm mü falan. Yani başka türlü kapanmaz. Çünkü ne olur? Koştur koştur. Tatilde bir şey, hikaye. Orada da sürekli telefon açıktır. Oradan ararsın, bağ kurarsın. Birisi ararsa iş kurarsın. Mesela ben gerçekten yani şu an anlatırken hala şaşkınlığım sürüyor. Floransa'da meşhur Ponte Vecchio'nun eski köprünün üzerinde dükkanlar var. Yani dünyanın en turistik noktalarından bir tanesi. Yani kişi metrekare başına 150 turist düşüyor. Böyle yürüyorsunuz.
Ağustos ayında kuyumcu dükkanını kapatmış, üstüne de tatil nedeniyle kapalıyız yazmış. Ki turizmin olduğu bir ay ve oranın günlük cirosu muhtemelen binlerce, on binlerce euro ile ifade ediliyordur. Yani tam olarak kalbi böyle ve işte hani Sultanahmet Meydanı'nda köftecim var, turistler varken kapatıyorum diye. Biz kapatamayız mesela. Bizim hani oradaki esnafa desek ki ya kapat hadi tatile git. Anlayamaz, nece konuşuyorsun. Yani Türkçeyi kulaktan duysa da beyin işleyemez o duyduğu şeyi. Ya da der ki tamam ben bu dükkanı kapatayım da babam mezarında ters döner der. Yani biz buraya açana kadar neler yaptık. Aynı zamanda hayattan da tad alayım. İşte ailemle kaliteli vakit geçireyim. Oralarda maalesef örnek almamız gerekiyor. Bu toplumsal ilişkilere de çok yansıyor tabii. Ben mesela üniversitede de şeylere çok şaşırırdım. Hocam motosikletiyle işte meşhur Vespa'sıyla bir tane sırt çantası içinde bir havlu sahile gidiyor. Üstünü değiştiriyor. Denize giriyor. Tekrar Vespa'sıyla geliyor. Hukuk fakültesi profesörü. Mesela bizde yani böyle bir yani bir profesörü Vespa'da görsek zaten ulusal medyada haber yaparız yani Twitter'da olur, trend topik olur. O şeyleri aynı zamanda da yani işte sosyalleştikleri şeylere baktığınızda kişisel ilgisi gene burada hani sanatla sadece sanat değil ama genel olarak yaşam zevkiyle bağladığımızda bir ilgisi var. Tartıştığı, bir araya geldiği insanlar var. Ve orada mesela bir araya geldiğinde işte numizmatik kulübü üyeleriyiz biz. Bakıyoruz eski paraları yapıyoruz dediğinde yan yana gördüğünüz işte bir hani kol emeğiyle geçinen bir işçiyle beyaz yakalı bir işte hoca, öbür tarafta bir işte sanatçı ortak bir şekilde buluşabiliyorlar, anlaşabiliyorlar. Çünkü rahatlığı var yani ben hayatını kazanan bir insanım. Hayattan zevk alıyorum. Beni hayata bağlayan şeyler var ve bunları keyif alarak yapıyorum. Yani bunu diyen adam, çünkü biz bekliyoruz hep hani işçiyim işte ben köylüyüm bilmem falan diyor. Hani bakıyorsunuz köylü ama işte Toskana'da şarap bağları üreticisi. Yani sanki aristokratmış gibi. Hani böyle olsan tabii ki işte 100 hektar arazi sahibi olan köylü değildir ama burada bahsettiğimiz gerçekten küçük üretici olan bir köylü. Yaşamına bakıyorsunuz. Bizim burada gerçekten de en üst tabaka dediğimiz yaşamın sağlamadığı olanaklarla dolu. O da aslında olarak değil. Çünkü çok fazla para kazanıyor falan değil. Yani ciddi zorluklar yaşıyorlar. Enflasyonla uğraşıyorlar. Ekonomik durgunluk etkiliyor falan ama gustoyu kaybetmiyorlar. Orada da işte tabii ki işte gelenekler çok önemli. Bir de tabii mesela Floransa'da dil eğitimi için bulunmuştum. Orada da çok kafa yordum. Yani hani nasıl böyle oluyor acaba diye. Çünkü belki İtalyanların tasarımda çok iyi olmasında da bunun bir bağı vardır. Yürüdüğü yolda Machiavelli yürümüş. Yani o yol o gün bugündür aynı. Ve işte yani geçtiği hat üzerinde mesela hani işte bizde en İstanbul hani medeniyetin mihenk taşlarından bir tanesi. Ama İstanbul'da işte vardı işte denizi görmeden bilmem kaç yüz bin kişi yaşıyor diye. Hiçbir tarihle temas etmeden koca bir senenizi geçirebilirsiniz. Ve çok hani iyi bir yerinde oturup İstanbul'un iyi bir işte çalışıp tamamen boğulmuş bir şekilde arabanız, metronuz, efendime söyleyeyim plazalar falan. O hani ya burada bir medeniyet doğdu, şekil değiştirdi. Burası dünyanın tarihte yani anılmadan geçilemeyecek noktalarından birisi. Bu hissi size mesela Floransa bunu size veriyor. Sadece yolda yürüdüğünüz zaman. Tabii ki çocukken yürüdüğünüzde daha hamur şekil aldığı için onun içerisinde şekilleniyorsunuz. Ama hani Levent vermiyor. Demiyorum, Beylikdüzü vermiyor ama Zekeriyaköy'de vermiyor. Dolayısıyla o insanlara ayrıca bir hani sistem olarak, eğitim olarak vesaire aktarılmazken de onun içinde şekil alıyor. O hamur oradan yoğrulmaya başlanıyor. Şimdi sohbet çok keyifli, birazcık dağıldık o yüzden. Konumuza geri dönüş yapacak olursak. Siz düzenlediğiniz etkinliklerde, programlarda Türkiye-İtalya arası kültürel alışveriş
nezdinde hangi yönlere odaklanıyorsunuz? Şöyle, her şeyden önce tabii dediğim gibi bizim yani pusulamızı esas olarak belirleyen Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi İtalyanca bölümü. Orada işte başta Nevin Özkan hocamız, bölüm başkanı, İlhan hocam, diğer hocalarım. Olarak sürekli olarak bizim hani neler yapmamız, nereye odaklanmamız gerektiği konusunda yön gösteriyorlar, akıl veriyorlar. Aynı zamanda da İtalya'yı çok iyi takip eden insanlar oldukları için diyor ki mesela önümüzdeki sene İtalya'da şu yılı ya da işte filanca'nın doğumunun 500. yılı. Hani bunlar sebebiyle işte İtalya'da hani Kültür Bakanlığı şunu ilan etti. Bu şeylerle ilgili biz de bunu yapalım gibi Dante başta olmak üzere o İtalya'daki kültür kurumlarının ve enstitülerinin özellikle hani yıl olarak ilan ettikleri işte ya da böyle anlamlı ölüm yıl dönümleri, 100. yılları vesaireleri ni takip ediyoruz. O da ama onun dışında böyle bir genel olarak faaliyetlerle ilgili esas olarak biraz az önce Machiavelli'den bahsettim. Machiavellistiz. O da ne demek? Ankara'da bulunan insanları yani biz bu sene yapıyoruz, ne bileyim hani sinemada Beninileri gösteriyoruz. Şu anda işte filmlerini göstereceğiz. Başladık bir taneyle. Ama orada kalalım yapmıyoruz. Bir şekilde işte elçiliğin bir faaliyeti için, bilimsel toplantı için Ankara'da önemli birisi geldiyse hemen diyoruz ki Kaza İtalya'da da bir şey yapalım. Bir hocam gel. Dolayısıyla çünkü dediğim gibi o kendi yağımızla kavrulmak zorunluluğu orada bizi biraz daha şeylerle ilgili hani böyle yıl başında oturalım. Bütün yılın yapacağımız aktivitelerini belirleyelim. İnsanları alalım, uçak biletlerini gönderelim falan. Böyle bir fonumuz olmadığı için biraz daha böyle ne oluyor iyi takip edelim deyip azıcık böyle faydalı bakteriler gibi yan taraftan biz de bir şey yapalım diyoruz. Ama öbür taraftan da dediğim gibi asıl oradaki ulusal olarak belirlenmiş trendler ya da mesela işte UNESCO'nun ilan ettiği kültür yılındaki isimler gibi bunlar bizim de o sene yapacaklarımızı olarak gene dil tarihin öncülüğünde belirlememize yardım ediyor. İtalyan muhataplarınızla projeler yürütürken yaşadığınız işte kültürel çatışmalar, zorluklar oluyor mu? Bunları nasıl yönetiyorsunuz? Çok ciddi bir çatışma olmadı açıkçası. Tabii ki yani bir farklılığı var. Dil farklılığı. Biz her şeye rağmen daha kapalıyız. Daha tırnak içinde saygılıyız diyeyim. Aslında tam olarak bir saygı değil ama bazı şeyleri işte sözler olarak ifadelere de o anlamda ister istemez önem veriyoruz kafamızın çalışma şekli bakımından. Orada tabii ki hani İtalya'da yaşamış olmak, biraz daha tanıyor olmak şeyleri engelliyor. Yoksa İtalyanlar o anlamda biz daha batılılar, daha açıklar. Ki hani Avrupa'yı düşündüğünüz zaman onlar da en açıkları değil de bir Hollandalık gibi dümdüz de söylemezler ama gene de bize göre daha biz bunu böyle yapacağız. Şöyle olacak ya da mesela bir şey planlıyoruz. Ya o fon onaylanmadı, yapmayacağız onu. Hani bizde böyle bir şey olsa ya fon onaylanmadı ama şöyle olursa böyle yapabiliriz, böyle olursa şöyle olur. İşte inşallah, maşallah biraz bir sugar coating şeyimiz vardır. Böyle oralardaki o açıklık problemlere yol açabilirdi eğer hani kültürel olarak tanıma olmasa. Diğer taraftan da tabii ki bir şeyimiz var bizim ne denir? Kredimiz diyeyim ya da tolerans sınırımız bahsediyorum İtalyan muhataplarımızdan. Hani farkındalar. Biz kendi imkanlarıyla çoğu zaman olmayan imkanla bir şey yaratmaya çalışarak bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. O yüzden hani normal şartlarda ya böyle bir etkinlik yapıyoruz madem alsanıza insanların uçak biletini diyeceklerine diyorlar ki tamam o zaman onu nasıl yapabiliriz? Gelin birlikte bunu düşünelim. Burada hani o anlamda bir kredimiz var tabii ki işte hani yıllara da yayılan çalışmalar yaptıklarımız tabii ki aynı zamanda hani bunları sürekli olarak yaptığımız vurgularda
mümkün olduğunca açık iletişim kurma çabasına olan işte ya da herhangi bir şekilde bir paraya tahvil etmeme şeyi göründüğü için zaman içerisinde biraz daha o ilişkileri rahatlatmış durumda. Yoksa çok kolay bir ilişki şekli değil. Zor. Bir de tabii asimetrik. Yani çok asimetrik bir minik bir dernek, kocaman bir devlet. Yani dolayısıyla böyle hani gerçekten hadi biz oturalım beraber konuşalım falan. Tabii ki şey çok önemli bir zorluk. Diplomatlar 2 ila 4 yıl görev süresi. Sürekli değişiyor. Sürekli değişiyor. Dolayısıyla yeni gelene kendinizi anlatmanız, tanıtmanız gerekiyor. Yani onlar bir dosyalar bırakıyorlar tabii ama şey olarak tarzlar farklı, yaklaşımlar farklı. Onu öğrendik, ettik diyene kadar. Bir de tabii Ankara'nın çekiciliği de şey yani eskiden daha uzun süreli kalıyorlardı. O biraz azaldı. Yani daha mesela 4 yıl çok normaldi diplomatların görev yapmasında. Şimdi öyle değil. Yani görev süresini tamamlayıp gitme daha yaygın. O da bir şeyle ilgili bizim tabii ki ilişkilerimizi her seferinde tekrar kurma bakımından zorluk yaratıyor. Ya da böyle mesela şu anda şeyler mesela çok arayanlar oluyor. Biz böyle bir şey yapacağız. Elçilikle iletişime geçelim. Hani o kadar kolay böyle hadi herkesle iletişime girelim falan isteklisi değiller haklı olarak. O filtreleri geçmek, şey yapmak biraz yorucu olabiliyor. Hani oralarda biz zaten var olan bir şeyin üstünden devam ediyor olmanın avantajını yaşıyoruz. Bir de tabii ki yani toplumsal olarak olanlar bitenler yaratacakları etkiler bakımından bizi bu süreçler anlamında bazen zorlayabiliyor. Orada da son dönemlerde şans diyeyim çok şeydik yani hatırlarsanız Apo'nun İtalya'da olduğu bir dönem vardı. Ben o zaman İtalyan kültürde öğrenciydim. Dışarıdaki tabelaları sökmüşlerdi. Yani binayı taşlayan olur mu diye. Hani öyle bir dönemde olduğunuz zaman ya biz şöyle güzel faaliyetler yapıyoruz demek de anlamsızlaşıyor ama son dönemlerde şöyle tahtaya yorayım. Öyle bir şey hiç olmadı. O yüzden de hep ilişkiler, üst düzey ziyaretler, iyi ilişkiler, büyük karşılıklı faaliyetler onlarla gittiği için biraz böyle şanslıyız. Kültürel diplomasi çabalarının genel Türkiye-İtalya ilişkisine katkıda bulunduğunu düşünüyor musunuz? Geliştirilebilir bulduğunuz yönler, noktalar neler? Tabii ki. Yani Türkiye ile İtalya arasındaki ilişki son derece sıcak. O yüzden hani bunlar az önce de söylediğim gibi net olarak görünmeyebiliyor. Yani çünkü faaliyet olarak hani bir şey değil işte mesela konser yaptık, 1500 tane bilet sattık. İşte budur. Hani böyle bir somut sonuç ortaya koyulacak bir şey yok. Kaldı ki onu yaptığınız zaman bile oradaki şey hani bunu 100 kişi izledi, 1000 kişi izlediden çok daha farklı bir şeyle ve belirli olmayan bir çarpan etkisiyle etki yaratıyor. O yüzden hani bunu nasıl izlemek gerekir ya da sonuçlarını nasıl ortaya koymak gerekir konusunda çok somut şeyler söyleyemiyorum. Yani şöyle bir şey söylemek isterdim işte şu faaliyetleri yaptık, gelen turist sayısı bu kadar arttı. Ama öyle değil aslında. Yani orada o kadar şey var ki altta çok uzun zamana yayılan çok fazla etkinlik. İşte mesela İtalyanlar için Kapadokya muazzam bir şey. Yani çok seviyorlar eskiden beri. Ama bizim tanıtım faaliyetlerimizde çok geriye düşmüş durumda. Bence çok öne çıkması gerekir. Ve zaten yani hani turizm dünya... Kapadokya'nın kendisinden çok balon turunu tanıtıyoruz. Evet, ben balon, onu da çok yanlış çok doğru, buluyorum. Çok doğru, gerçekten öyle. Yani hani çok güzel bir manzara tamam ama o kadar büyülü bir coğrafya için aynı şekilde mesela niye bilmiyorum bir lavanta sevdası çıktı Kapadokya'da. Lavanta tarlaları, çabaları falan var. Yani Isparta'da çok güzeli var. Kapadokya'da çok başka güzellikler var. Mesela niye böyle bir çabaya giriyoruz diye ben de anlayamıyorum açıkçası. O işte mesela hani yapılmayan faaliyet olarak söyleyebileceğim bir şey. Türkiye'nin mesela vegan mutfağına yönelik çok ciddi bir tanıtıma ihtiyacı var. Yani dünyanın en iyi vegan mutfağıyız ve etle tanınıyoruz. Yani
Ben mesela söylediğim zaman siz de bir şey yaptınız. Yani dünyanın en iyi vegan mutfağı Türkiye. Vegan olmadığım için hiç böyle bir bilgim yoktu. Şu an şaşırdım. Dikkat ettiğiniz zaman ama şöyle yani şeyden en basit hani kısırdan başlayın. Bulgur köftesinden, ekşi köfteler, Doğru, mercimek sarmalar, köftesi. şeyler. Yani e, bunlar çünkü mesela diğer mutfaklarda insanlar ne yapıyorlar? İşte ya bunun etsiz bir alternatifini yapalım diye uğraşıyorlar. Türk mutfağında inanılmaz o zeytinyağlı kültürü Doğru muazzam. Ve mesela İtalyanlar hani kuskusu biliyorlar. Bulguru bayağı öğrenmeye başladılar. Kefir çok yayıldı. Ama bir şey olarak mesela birisine yani Türk vegan mutfağı bir cennet dediğinizde vegan döner mi var? Yani soracağı soru bu olur işte. Çünkü biz kebap, döner, işte lahmacuna niyeyse Türk iş pizza diyoruz mesela. Hiç anlamadığım bir şeydir. Mesela az önce en başta konuşmada söylediğim işte bu ayakkabıcı örneği gibi. Bir İtalyan pizza ustasına deseniz ki bu işte Türk iş pizza gibi sen de İtalyan lahmacunu yapıyorsun. Büyük ihtimalle şiddet kullanır. Yani dükkandan kesin kovar, orası kesin. Ama döverek de atabilir yani. Çünkü mesela senin bu yaptığın şey lahmacun dediğinizde ya çileden çıkar adam. Asla kabul etmez. Ama biz oralarda köyden çok rahat vazgeçiyoruz. Yani diyoruz ki işte bak simit, Turkish bagel. Niye? İşte Yani, lokumun Turkish Delight olması falan. Lokum yani. mesela oradaki en azından yani Turkish Delight bir hani başka bir şeye koymuyor. Yani Turkish Candy diye ya da işte bir kadayıfi falan gibi bir şey eklemeye çalışmıyor en azından işte. Ama yoksa oradaki bir yemek bu coğrafyaya ait ve sen onu dediğin zaman mesela İtalyan mozzarella için some type of white cheese falan diye biz işte turistik yerlerde böyle parantez içinde yazıyoruz ya. Asla yazmaz. Ne olduğunu merak ediyorsan ye, öğren kardeşim der. Ya bu mozzarella beyaz peynirdir dersen de değil der yani. Beyaz peynir başka bir şey. Bu mozzarella. Bu nedir dediğinde mozzarelladır der. Yani başka bir şey. Böyle işte mesela hani white işte beyaz parmesan peyniri falan deseniz tüyleri diken diken olur. Biz çekiştire mesela bizim gerçekten yani Antalya'da da İstanbul'da turistik menülerimizi okurken benim içim parçalanıyor. Çünkü mutfak muazzam bir alan kullanmak için ve hiç girmiyoruz. Aynı şekilde bizim hani Karadeniz'de Araplara yönelik önemli bir turizm oldu artışı ama diğer coğrafyalara tanıtmada o hiç yok. Yine işte şeylerle ilgili kültürel faaliyetlerle ilgili biraz genel olarak bizim de kabahatimiz yeterince kullanamadık diye düşünüyorum ama çeviri destekleri. Yani Kültür Bakanlığı'nın çok güzel çeviri destekleri vardı. Onda çıkan kitaplar da vardı. Hani başvurmadığımız için bilmiyorum. Belki devam ediyor, belki etmiyor ama o seri sona erdi mesela. Kitapları görmüyoruz. Dolayısıyla destek mi bitti, kullanan mı yok onu açıkçası bilmiyorum ama bu beni üzüyor. Çünkü oradaki mesela İtalya'da Nazım Hikmet çok tanınan bir şair. Yani Nazım Hikmet değil de Hikmet dediğiniz zaman mutlaka İtalyanlar biliyorlar. Hikmet'in Türk olduğunu bilen hiç kimse yok. Yani Hikmet büyük bir şair. Nerudo'nun arkadaşı. Nereli? Hikmet. Yani böyle bir hani İtalyan olmadığı adından belli Dante'nin ama İtalyan olduğunu herkes biliyor. Evet, Yani biz kendi kültürümüze, sanatımıza aslında yeterince sahip çıkmıyoruz kültürler arası ilişkilerde. Sanıyorum bunu anlatmaya çalışıyorsunuz. Çok geliştirilebilir. Doğru. Ve yani hem tanıtmak için çok uğraşmamız lazım hem kıskançlıkla sahip çıkmamız lazım. Biz ikisinde de yani tanıtmak için çok uğraşmadığımız gibi vazgeçme kısmında da çok rahatız. Yani mesela şu dediklerimi yapsam hani burada nasıl harekete geçeriz diye Yunanistan işte Adana kebabı tescil ettirdi. Hani böyle bir haber yayınlayın. Türkiye'de infial çıkar. Ama yapalım işte hadi Adana kebap tanıtımı ile ilgili bir şey yapalım. Orada yokuz. Bir şey olursa reaktif olmakta çok iyiyiz. Yani o bir olacak ama başka birisinden bir şey gelecek. Vay efendim baklavamıza nasıl sahip çıkarlar falan. Tamam yani ben demiyorum. Hayır zaten baklava Türk değil falan. Öyle bir şey demiyorum ama niye öyle bir başkası sahip çıkmadan önce bizden bir şey gitmiyor? Ya mesela kısır
ticari olarak çabalar var. Çiğ köfte şey yapıyor, hani Avrupa'da yayılıyor. Tabii Türklerin çokluğundan ama gene en azından bir şey. Fakat mesela işte bir şey, Türk vegan mutfağı tanıtımı diye bir çabayla ve o algıyı değiştirecek, az önce konuştuğumuz, yani Türkler nereye oturur, dünyanın neresinde, kimdir Türk dediğinizde, yani Türk işte tarih boyunca atla, kılıçla vesaire falan, tamam, o zaten biz istiyoruz diye başkası bize bakışını değiştirecek değil. Ama aynı zamanda da bak bu adam bu şeyin işte üzüm yaprağının içerisine bunları böyle sarmış, ne enteresanı dedirtmemiz gerekiyor. O işte şeyler birlikte ortaya çıkacak. Aynı şekilde işte bu çeviri programını onun için söyledim. Bizde devam eden şeylerin tanıtılması gerekiyor. Bir diğer taraftan da özellikle çağdaş sanatçılar için. Burada bence alan önemli değil. Yani skalanın çok açık olması lazım. Çünkü çok basit destekler. Yani çoğu zaman uçak biletiyle otel parası şeklinde inebilecek. Türüne göre tabii ki işte sigortasıdır, taşınmasıdır. Onlar önemli paralar tutabiliyor. Ama bunu bir mekanizma halinde sürekli olarak yaptığımızda o karşılıklı olarak olacak olan ilişkinin getireceği diğer faydaları hep göz ardı ediyoruz. Orada da gene araba örneğini veriyorum ben. Hani ben niye İtalyan arabası kullanıyorum? Çünkü beni yüksek lisansta destekleyen bir program vardı. Ben yüksek lisanstayken İtalya'ya gittim. O programdakilere söyleseniz, deseniz ki ya işte bunun çıktıları arasına yazın. Bu insanlar ileride İtalyan malı araba kullanacaklar. Belki o zaman birileri gülerdi, ne alakası var derdi. Ama öyle değil. Yani o orada bulunmak, onunla birlikte üretmek çok değiştiriyor. Aynı şekilde işte mesela Carrara, İtalya'nın meşhur şeyi, mermeri, Da Vinci'nin de kullandığı falan. Sahip çıkışa bakıyorum. Bir de Afyon'a bakıyorum. Mesela Afyon'daki mermer gerçekten de zaten mesela Carrara'dayken ben çok şaşırdım. Herkes Afyon'u biliyor. Afyon'u takip ediyor. Yani Afyon diye bir rakip var kafalarında ve onunla ilgililer. Ya sokaktaki insan Türkiye'deki Afyon şehrini biliyorlardı deseler ben gülerdim. Mesela bunu bana bir mermer ihracatçısı söylese, bizi İtalya'da şöyle takip ediyorlar falan. Tabii abi öyledir falan derdim ama gerçekten öyle yani. Biliyorlar, izliyorlar. Aynısını bize çevirdiğiniz zaman bizde maalesef hiç yok. Tam tersi Afyon'la ilgili bilgimiz de yok. Yani mezar taşı yapılır, efendim lavabo yapılır. Ne olacak ki başka? Hani mermer işte, evet eve işte karo seramik de alsak olur falan. Hani o sahip çıkmadaki şey, kıskançlık diyeyim şey anlamında, sahip çıkma anlamında, titizlik, onun ne işe yaradığını anlamakla da çok ilgili. O yüzden biz orada işte şey yaptığımızda hani 5. 6. sıraya attığımızdan bu tür faaliyetleri kendi hayatımızdaki önemi de azalıyor. Sanatsal ve kültürel faaliyetler için söylüyorum. Sanatsal ve kültürel faaliyetlerin kendi hayatımızdaki önemi azaldıkça hayat kalitemiz ve mutluluğumuz düşüyor. İşte bir şeyde yaşamaya başlıyoruz. Hepimizi mutsuz eden bir cinnet ortamında yaşamaya başlıyoruz. Ve hepimiz birbirimizi aşağıya doğru çekiyoruz. O da daha sonra tekrar kendini üretiyor ve kendi kendini doğuran ya da kendi kuyruğunu yiyen bir canavar. Bunun şey yaptığımız zaman da yani tabii ki içinde, ağaçların içinde kaldığımız için ya işte bu şiddetin artmasında hayatımızda sanatın, kültürün azalmasının rolü var falan dediğinizde de deli muamelesi görüyorsunuz. Yani çünkü mesela şu anda sorsak işte benim hukukçu olarak çalışma alanlarımdan birisi, kadına çocuğa şiddetin azalması için ne yapmak gerekir? Kültür sanat derim. İnsanlar da bana yani ne alakası var şimdi, sen konuyu niye saptırıyorsun? Önemli olan işte cezaları arttıralım, 50 yıl yapalım, 100 yıl yapalım, idam getirelim, kırbaç getirelim. Hani bir çünkü şey istiyoruz, cerrah sendromu derdi bir hocamız. Gelsin birisi bir müdahale etsin, hop o sorun çözülsün. Öyle değil. Çok uzun soluklu bir mücadele gerekiyor. Onun için de onu yapabilecek dayanıklılık gerekiyor. İşte o insana o dayanıklılığı verecek olan şey de birbirimiz. Yani meşhur ceza hukukçusu Faruk Erem hocamızın sözüdür. İnsan insanın zehrini alır diye. Hı. O ilişkimizi sürdürecek olan şey de yani çekirdek ailemizle, çok yakın arkadaşlarımızla. Onun dışında zaten tamamen kopuğuz. Bizi birbirimize bağlayacak olan şey ne?
İşte o kültürel faaliyetler, sanat, insan Felsefe. olduğumuzu anlayacağız. Kesinlikle. Ben de tam onu söyleyecektim. Yonda Kuçuradi'nin öğrencisiyim ben. Kuçuradi Hoca hep şey der. Farklılıkları görmek değildir, zor değildir. Önemli olan, zor olan aynılıkları görmek. Çünkü birbirimize baktığımız zaman ne açılardan farklı olduğumuzu hemen fark ediyoruz. Ama aslında aynı olduğumuz, hele özünde zaten insan olmak, aynı olduğumuz şey, onu ortaya çıkartacak olan şey de işte bu sanat faaliyetleri, kültür faaliyetleri, bir araya geldiğimizde hissettiğimiz şeyler. Bir de çok benzer olarak aynı o ruh halini sağlayacak olan ibadet, hep beraber yapılan. Ama işte o sonuçta hep bir gruba ait kalmak zorunda. Yani tüm tek bir dünya dini olmadığı için o anda işte hep beraber yapılan, kilisede olsun, camide olsun, o aynı frekansı sağlıyor. Ama bunu Evrensel farklılık olarak yapacağımız, yani kendi açımızdan işte Katoliği de, Ortodoksu da, Müslümanı da bir araya getirecek olan şey mesela müzik. Aynı bizi birbirimize bağlayıp aynı şeyi sağlayan ve gerçekten şeylerde hani düşündüğümüz kadar da böyle hani yüksek sanattan bahsetmiyorum, işte hepimiz operada buluşalım, işte bale salonlarında falan diye. Yani işte kendi gene hayatımdan örnek olarak söylüyorum. Yurt odasında Avrupa'nın çeşitli yerlerinden gelmiş öğrenciler ve İtalyanlar Teoman'a bayılıyorlardı mesela. Evet. Ve gerçekten de mesela kafalarındaki Türk algısını çok değiştiren bir şey. Mesela tesadüfen ben kendi kendime çalışırken alttan açmışım, o zamanlar MP3 vardı. Oradan işte Teoman ve Türk mü? Türkçe mi söylüyor? Nasıl falan böyle. Çünkü kafasındaki şey hani belki biz İbrahim mutlaka... Tatlıses bekliyor çünkü o esnada. Kesinlikle. Yani ya da en azından bir böyle oryantal bir müzik bekliyor. Ve çok komik, yani mesela bunun sahibi de yok. Yani mesela o bahsettiğimiz müzik, hani bizim Yunan müziği dediğimiz şeye Yunanlılar Arap müziği diyor, Araplar Türk müziği diyor. Ve o böyle aynı Balkanlar, Zizek diyor ya, gezer Balkanlara, sabit bir yeri yoktur diye. Onun gibi bu müzik açtığı zaman bu ne dediğinde benim Yunan müziği dediğim şeye Yunan hayır diyor. Bu bizim müziğimiz değil ki, bu Arap müziği. Arap da hayır diyor, bu Türk müziği. Ama o yüzen şeyin ortasında gene yapan, işte hani çok ticarileşmemiş, aşırı popülerleşmemiş vesaire olduğunda bizi bir araya getiriyor. O yüzden yani Teoman'a özellikle söyledim, hani popüler bir örnek olsun diye mutlaka böyle, hani çünkü oluyor, zor bir şey söylüyormuşuz gibi oluyor. Hani insanlara işte yaptığın zaman işte bizim hani hepimizin aynı olduğumuzu, insan olduğumuzu, frekansımızı yakalatacak şey sanat dediğimizde hani böyle müzelerde bir araya gelmeliyiz. Ya da ne bileyim işte bir sabaha karşı güneşin doğuşunu yoga yaparak karşıladıktan sonra hep beraber işte yaylılar dinlemeliyiz falan gibi değil. Yani gerçekten günlük hayatımızın içine sokacağımız basit kültür sanat faaliyetleri, bize ulaşacak olan işte hani en popüler olarak da işte sinema, tiyatro, gene popüler müzik. Bunlar. Bütün bu konuştuklarımız kapsamında şöyle kabaca toparlayacak olursak yumuşak gücün kültürel diplomasiye etkilerini hakkında neler söyleyebiliriz? Nasıl toplayabiliriz? Yani öncelikle bence gene hani İtalya, Kaza İtalya'da olduğumuz için tabii örneklerde İtalya çok öne çıktı. Ama İtalya'nın kendisi, bu da yani dikkatlerden kaçan bir şey olduğu için de vurgulamak istiyorum. Tarihe dönüp baktığınızda İtalya Avrupa'da büyükçe bir ülke. Yani diğer Avrupa ülkelerinin boyuna baktığınızda ve İtalya'nın askeri başarıları diye bir yaparsanız, hani bu şakalar vardır işte İngiltere'nin en güzel yemekleri falan gibi. İtalya askeri açıdan hiç başarılı bir ülke değil. Yani Roma İmparatorluğu'nu bir tarafa bıraktığınızda, modern İtalya'ya baktığınızda böyle bir büyük komutanlar, önemli devlet adamları vesaire falan, askeri insanlar anlamında öne çıkan bir ülke değil. Ama Avrupa'da tutunabildiği yeri düşündüğünüzde, ki Avrupa'nın tarihi bir savaşlar tarihi. Çok kocaman bir coğrafya. Yani bu anlamda bence İtalya'nın kendisi, varoluşu, İtalya diye bir ülkenin Avrupa'da bu kadar etkili olması, ekonomide etkili olması, halen varlığını sürdürüyor olması, başlı başına yumuşak gücün ne kadar önemli olduğunun bence göstergesi. Çünkü hani işte realizm diyorlar adına, bence doğru bir tanımlama değil dış politika açısından, ama böyle işte hani
orduya bakmak gerekir. Sonuçta şeye baktığınızda günün sonunda şeyleri belirleyen olan, sınırları belirleyen süngüdür falan diye düşündüğünüz zaman defalarca işgal edilmiş, pek çok farklı dönemlerde hep başka şeylerin işgali altına girmiş Avrupa'da, ama varlığını sürdürmüş, ulus olarak kendisini inşa etmiş, uluslaşmada da geç kalmış bir ülkedir biliyorsunuz İtalya, ve arkasından da o önemli şeyi işte bir iki böyle faşizmde çok pişman oldukları denemeler yapmışlar bir yere varmayan, ama o işte askeri bakımdan olan başarısızlıklarla devlet olarak ve ekonomi olarak baktığınızda çok ciddi bir oransızlık var. Ve bu bize şunu gösteriyor. Mutlaka süngüyle inşa edeceksin. Başka türlü olmaz, doğru değil. Ha, asla şey değilim, hayalci değilim yani, hayır. Ordular dağılsın, işte çiçekler hep beraber barış içinde yaşayalım falan, öyle bir dünyada değiliz maalesef. Ve yakın bir gelecekte de oraya ulaşacağız gibi görünmüyor. Ama öyle olmadığımız gerçeği sadece askeri güce, sadece ekonomiye bir şeyleri indirgeyemeyeceğimizi de gösteriyor. Birlikte varoluşumuz karşılıklı olarak birbirimizden alma isteğimize bağlı ve o alma isteğini İtalya çok arttıran bir yer. Orada da tabii ki baktığınızda işte İtalya'nın sineması, İtalya'nın müziği, efendim İtalya'nın gene şeyler, mutfağı, mimarisi, şehir planlaması, bunların her biri kendisi için çok karakteristik bir şey ortaya koyuyor ve oradan da İtalyan dediğimiz tip ortaya çıkıyor. Hani siz de vurguladınız aslında, bir ulusal birliktelik anlamında baktığınızda şeyler, İtalya'da öyle çok güçlü bir şey, yani mesela hani bizim anladığımız milliyetçilik anlayışıyla düşündüğünüz zaman hem milliyetçi olup hem de şunlar zaten bizden değildir, bizim ülkemiz şu kadar olsun falan, böyle bir tanım bize oturmuyor yapısal olarak. Orada bakıyorsunuz adam diyor ki biz şöyleyiz böyleyiz falan, ama sonra diyor ki işte oranın güneyi zaten, onlar olmasa da olur. Hani o anlayışı zaten işte bir taraftan da daha 1900'lerin başında bugünkü İtalyancayı konuşanların toplam İtalya'daki oranı %3 falan gibi bir şey. Yani geç kalmış bir uluslaşma onu inşa ediyor. Ondan sonra ortaya çıkan yapıda dünya ekonomisinde çeşitli dönemlerde varlığını sürdürebiliyor. Abi buradan bence bizim almamız gereken bir ders var. Yani ulusal kimliğe böyle körü körüne en önemli şey oymuş, tek bir dünyada başka bir varlık sebebi yokmuş gibi sarılmak yerine onun içerisinde besleyecek olan, insanın insanlaşma sürecinde, kendi yolculuğunda daha yardımcı olacak ve onu daha iyi yaşamaya sevk edecek olan bir sürü şeye sahip çıkma gerekliliği. Bu açıdan İtalya bence başarılı bir örnek ve iyi yaptıkları şeylerden bir tanesi bu. Onun dışında da daha böyle güncel örneklere geldiğimiz zaman şu anda talihsiz bir dönemi yaşıyoruz. Yani mesela hani şeydir, kendi etrafımıza da baktığımız zaman çatışmalar, yani Türkiye'yi şöyle bir hani dikdörtgen gibi düşündüğümüzde köşeden başlayıp aşağıya doğru gittiğimizde her bir ülkede ayrı bir çatışma var, savaş var. Yani orada biz her şeye rağmen bir barış adası şeklinde varlığımızı sürdürüyoruz. Bunun böyle devam edebilmesi için hani bizim kopmamamız için, belirli bir bloğa tamamen terk edilmememiz için, çünkü bizim kendi algımızla bitmiyor iş. Karşıdakinin bize nasıl baktığıyla ve işte şeyi de vurguladık, tarihsel olarak zaten biz aslında bir diğer kutubuz. Ama buna rağmen hani biz hayır öyle değiliz, biz her şeyimizden vazgeçtik falan yani desek de olmayacak bir şey zaten. Çünkü insan ister istemez hani coğrafya kaderdir şeklinde bulunduğu yere, oranın toprağına, taşına benziyor. Bulunduğumuz yerin şeklini alıyoruz ama bunun aslında sadece işte odaklanılacak farklılıklar değil, aynı zamanda da aynılıklar olduğu, buradaki tarihteki bir sürü acı olayla birlikte pek çok ortak yaşadığımız ve bizi birleştiren şey olduğu ve oradan da işte bize has olarak ortaya çıkan şeyler, özellikle işte bu gene Osmanlı'nın işte İstanbul'da yoğunlaşmış olan sanatsal faaliyetleriyle ya da zanaatsal faaliyetleriyle birleştiği zaman çok şey yapabilecek, kimlik olarak ortaya
birleştirici unsur olarak çıkabilecek bir şey çıkıyor. Bunu o gözle ve sadece işte tanıtalım, turist gelsin, işte şöyle yapalım, mal satalım değil. Aynı zamanda da biz kendimize ait bir yerdeyiz, farklıyız, biziz ama bu farklılıkla birlikte bir başka kocaman dünyanın parçasıyız diyecek şekilde sürekli kurgulamamız lazım. Bunu eksik bıraktığımız zaman çok gerçekten de tehdit edici sonuçlar ortaya çıkabiliyor. Yani biz öteki olmayı biz de kabullenirsek ve kimliğimizi onun üstünden inşaya tamamen evet biz ve diğerleri onlar işte biz şöyleyiz, onlar böyledir biz de beslemeye başlarsak zaten çatırdamış olan şeyler daha da birbirinden uzaklaşıyor. Kıtalar, medeniyetler, anlayışlar. Onun sonunda da varacağımız yer bizim açımızdan gerçekten iç karartıcı ve korkutucu. O yüzden hani sadece işte ya ne kadar güzel şey yapalım, hani dostlukla yaşayalım, kardeşlikle yaşayalım, hep beraber şarkılar söyleyelim diye değil, barışı muhafaza etmek için ta işte Latinlerden gelen bir şey var. Barış istiyorsan savaşa hazırlıklı ol diye deyiş. Ama bu bir şeyden ibaret olmadığını, askeri anlamda bir yığınaktan ibaret olmadığını, aynı zamanda da bizim ne kadar kendi olmamıza, ne kadar işte Türk olmamıza, bu coğrafyaya ait şeylere yönelik bir şeyler ortaya koyarsak, onların aslında içinde işte biz Doğu Roma'dayız. Yani bunu ortaya çıkarması. Biz yüzlerce yıldır, yine işte İtalya örneğinden konuştuğumuz için İtalyanlarla işbirliği içerisindeyiz. Ankara'da bile, ki yani bile diyorum işte limanımız olmadığı için Levanten ailelerin olduğu, burada insanların yaşamaya ve birlikte birbirimizi şekillendirerek var olmaya devam ettiğimizi hala bugün yani 2025'e geldiğimiz dönemde bile burada Levanten İtalyanların var olduğunun farkında olmamız, bizim bunların kültürel anlamda bize neler kattığını unutmamamız çok çok önemli. Çünkü bunu unuttuğumuzda o zaman karşımıza bir öteki çıkıyor. Öteki bizim için olsa da olur, olmasa da olur diyeceğimiz bir insan. Hele hele orada işte beyaz adamın da çok tehlikeli şeyleri var. Hani onun için biz öteki olduğumuzda tamamen varlıktan çıkabilecek, var olsak da olmasak da olur denebilecek bir noktaya sürükleneceğiz. O yüzden o şeyler birbirinden uzaklaşmakta ise de öyle değilmiş gibi uğraşmamız ve eninde sonunda onları tekrar birbirine kavuşturacak çabayı sürekli göstermemiz gerekiyor. Dijital platformlar ve çevrim içi sanat topluluklarından da bahsettik. Onların gelecekte sizin de oldukça etkili olacaklarını gördüğünüzü siz de belirttiniz. Geleneksel kültürel diplomasi çabalarını nasıl dönüştüreceklerini düşünüyorsunuz uzun vadede? Her şeyden önce bu birlikteliklerin devam etmesi anlamında çok önemli. Yani çünkü işte şeyleri söyledim, mesela Ankara'da diplomatların kalış süreleri kısaldı. Eskisinden olduğundan daha sık, daha çabuk ayrılıyorlar. Ama bir aya Türkiye'de kalmaya devam ediyor. İşte sosyal medyasını izliyor. Burada kurduğu ilişkiler. Çünkü önceden çok yakın bir işte yani insani bir ilişki kurduğunuz şekilde devam ediyordu ama onun dışında ister istemez kopuyordu. Oysa şimdi Türkiye'den ayrılmış olsa da, yıllar önce ayrılmış olsa da o şeyi bir ayağını burada bırakıyor, bir gözünü burada bırakıyor. Ne olup bittiğine bakıyor. Biz de onlar aracılığıyla orada ne olduğunu görmeye başlıyoruz. Bu önemli. Bu tabii de söylediğim gibi kişisel olan. Ama büyük resme baktığımız zaman her şeyden önce kültür sanata para ayırma konusunda isteksiz olduğu için kamu otoritesi burada maliyet avantajı büyük bir değiştirici, oyun değiştirici olarak ortaya çıkıyor. Çünkü normal şartlarda çok zor olabilecek aktiviteler internetin sağladığı olanaklarla kolaylaşıyor. O da geleneksel olarak mesela ya biz işte şu anda bütçemiz 1000 lira, bunun içerisinden kültür sanata 10 lira vereceğiz diyen
ya sadece bizim devletimiz için söylemiyorum. Bütün kamu otoritesinde orada bir şey var. Hani yapmamız lazım. İşte böyle şey vardır. İşte okullar resim, müzik dersleri falan. Hani eğer özel olarak bir şey hani konservatuvarda değilseniz onlar hani olmasın demez kimse ama ya okulun kaynaklarını buraya aktaralım dediğinde de bir dur bakalım. Matematik var önce falan diye. Bizim dünyamızda da maalesef bu işte teknolojik gelişmeler, silah, para buralara gidecek. Ama geri kalan kısmı artısın çabasını işte biz sürdüreceğiz. Ne kadar olur, ne kadar olmaz. Ama bu sağlanan teknolojik imkanlar aynı bütçedeki yer değişmeden çok daha fazlasını yapmayı sağladıkça bu şeyin kamu otoritesinin başta kayıtsız kalamayacağı bir durum. O da zaten özellikle bu şeyle ilgili yani diplomatik alandaki işte kamu diplomasisi çalışmaları da var ama asıl büyük aktörler devletler olarak var olmaya devam ettiği için sağlanan teknolojik olanaklarda o alanda kesinlikle yani hiç kimsenin görmezden gelemeyeceği, kayıtsız kalamayacağı bir şey altyapı oluşturuyor, zemin oluşturuyor. Yapılacak işlerde ona göre olmak zorunda hissediyor kendini. Gittikçe de daha fazla öyle olacak diye düşünüyorum. Peki bu alanda verebileceğimiz, paylaşabileceğimiz örnekler mevcut mu? Yani bu kolektiflerin ve platformların kültürler arası diyaloğu başarıyla teşvik ettiği yani örnekler böyle, var mı bildiğiniz? İsim olarak bir şey söyleyemeyeceğim açıkçası. Şeyler, hani birkaç tane şey var aklıma gelen ama böyle çok hani çap olarak çok küçük kalıyorlar. Dolayısıyla hani böyle şudur diye. O yüzden de hani böyle doğrudan bir hani tam işaret edecek bir şey söyleyemem. Sosyal medya ve sanal gerçeklik gibi dijital araçları kültürel diplomasi girişimlerine entegre etmek için hangi stratejileri önerirsiniz veya öngörüyorsunuz? Burada da yani sosyal medyanın sağladığı en önemli avantaj doğrudan bir iletişime izin veriyor olması. Yani tabii ki günün sonunda burada işte diyelim ki işte elçilikte bir kültür ateşesi var. O da oturacak, yıl sonunda raporunu yazacak. Raporunu yazarken diyecek ki ben bu sene 25 tane faaliyet yaptım. İşte her birisine ortalama 120 kişi katıldı. Toplamda şu kadar insan katıldı. Hani bunları bir şekilde somutlaştırmak, kağıda dökülebilir hale getirmek gerekiyor. Orada şey yaparken mesela bazı işler daha fazla insan ilgisi çekiyor. Geleneksel anlamda düşündüğümüzde. Ya işte diyorsunuz ki ben işte şöyle yaptım. Bak tiyatro festivalini destekledim. Salon boş kaldı ama sinema festivalinde yer yoktu. Demek ki de önümüzdeki sene biraz daha buraya doğru gidelim falan. Böyle şeyler yavaş etkilerin olduğu dönemler geleneksel olarak baktığımızda. Oysa bugün işte bir şey paylaştığında sosyal medya hesaplarında herhangi birisi o dalga dalga büyüyor. Ya da 15 tane like alıyor. Otomatikman size bir şey gösteriyor. Diyor ki burada bir ilgi var. İnsanlar buraya şey yapmaya çalışıyor. Tabii ki bir taraftan riskli. Çünkü manipüle etmesi çok kolay. Yani sadece şey demiyorum, bot hesaplar, sahte takipçiler, parayla yapılan işler falan. Hani onları yapıyorsanız zaten o başka bir niyeti gösteriyor. O yüzden onu bir tarafa atıyorum. Ama onun dışında örgütlü küçük bir grup sizi çok kolay manipüle edebiliyor. Burada çok büyük bir iş varmış duygusuna kapılmanıza sebep olabiliyor. Çünkü oradaki şey sosyal medyada işte beğeni almak, yeniden paylaşım almak bir çeşit uyuşturucu. O yüzden de onu böyle yavaş yavaş almaya başladığınızda daha fazlasına ihtiyaç duyuyorsunuz. Orada da işte çeşitli şeyler iyi örgütlenmiş az sayıdaki insanlar daha büyük şeyler, politik ajandalarla daha çok oluyor tabii bu. Sesler çıkartabiliyor. O zaman işte eğer bir belli bir mesela kültür sanat politikanız yok, sadece etkileşim almak, alkış almak, beğeni almak peşinde koşuyorsanız o zaman yaptığınız işler birazcık işte popülerleşiyor da demiyorum çünkü bu popülerleşme değil aslında. Hani sıradanlaşıyor diyebilirim banalleşme anlamında. Ve bu etkileşime biraz işleri kurban verebiliyorsunuz. O yüzden şeyden kesinlikle vazgeçmeden belirli bir politika, belirli bir düşünce, bir anlayış, zaten ister istemez alanda çalışan birisiyseniz yıllarca biriktikçe o sizi de biraz şekillendiriyor. Meseleye öyle bakmaya başlıyorsunuz.
Ondan vazgeçmemek gerekiyor. Ama diğer taraftan da size normalde şey yapamayacağınız, ulaşamayacağınız insanlara ulaşma, seslenemeyeceklerinize seslenme olanağı sağlıyor. Hele bir de üzerine şeyi eklediğimizde bugün yapay zekanın getirdiği çeviri olanaklarını eklediğimizde o gerçekten de sınırları iyice açıyor. Çünkü bundan önce şu anda o dünyanın dili İngilizce. Ve İngilizce ile bütün dünya birbiriyle, ya da broken English diyebiliriz, hani bir şekilde iletişim kuruyordu. Artık o da ortadan kalkmış durumda. Yani ve dolayısıyla bir işte şeyle hani Çin'deki Red Note'la şey yapabiliyorsunuz. O iletişimi ve hani Çince dünyanın en zor dillerinden birisi diye Çince'yi söyledim. Yapabilir hale geliyorsunuz. Onun getirdiği şey medyum değişikliği, yani işi yaptığınız alanın değişiyor olması kesinlikle kayıtsız kalınamayacak bir şey. Yani bunu işte bir tek şey var. İşte Kuchurade Hoca kullanmıyor bilgisayar, hala kullanmıyor. Ölene kadar kullanmayacak. Ama hani kaç tane Kuchurade var dünyada derseniz başka da ben tanımıyorum. O yüzden bir şey, hani önünde durabileceğimiz bir sel değil bu. Çoktan hatta şey yaptı, yani bizi yeniden şekillendirdi bile. Farkında olarak ve dikkat ederek ona göre gitmemiz gerekiyor. Çünkü sadece onun içerisinde olmayı yeterli hale de görürsek bu sefer de işte fenomenlerin istediğini yapalım, dikkat çekelim. İşte şey, yani burada tabii işte tartışma, hani sanat ne içindir, hangisi sanat eseridir, neye göre tanımlanır falan gibi benim cevap veremeyeceğim sorulara gidecek ama sadece dikkat çekmekten ibaret olmadığını da rahatlıkla söyleyebilirim. O yüzden işi şey yaptıkça o sosyal medyanın dinamiklerine kendimizi sadece onlara bırakırsak hedefleyeceğimiz şeyle varmak istediğimiz yerin ne olduğunu gözden kaybedebiliyoruz. Çünkü sadece işte şey yapalım. Ben koydum, bu 10.000 like aldı, bu 500 aldı, bu iyidir, şu kötüdür. Tek ölçtüğümüz bu olduğunda bizi şeyin tamamen, yani selin üzerinde hiç küreği ve bir şeyi olmadan, dümeni olmadan sürüklenen bir sal haline getiriyor. Kültürel diplomasi girişimlerinin etkisini değerlendirmek için en güvenilir ve etkili bulduğunuz veri türleri nelerdir, ya da herhangi bir örnek gösterebilir misiniz bu konuda? Bu metriklerin kültürel katılımı ve etkiyi doğru bir şekilde yansıtmasını nasıl sağlarsınız? Evet, çok zor bir soru. Yani böyle kullanılan bir araç var mı ya da? Yani şeylerle ilgili, hani spesifik olarak hani mesela belirli projelerin izlenmesiyle ilgili şeyler oluyor. Hani belirlenen işte ama o fonun içerisinde işte baştan belirlenen indikatörlere göre ama onlar da çok sınırlı. Böyle genel olarak izlenen bir şeyi ben açıkçası bilmiyorum. Büyük ihtimalle benim cehaletimden, ama aklıma gelen öyle bir, hani şu veri setleriyle bunlar takip ediliyor diye bir şey yok. Ama orada yani şunu söyleyebilirim. Bu tür işte şeyler için, standartlaştırma çabaları için diyeyim. Bugünlerde biliyorsunuz Elon Musk USAID'i ortadan kaldırmakla meşgul. Bizim genel olarak ben aynı zamanda da şeylerde işte Birleşmiş Milletler'in, Avrupa Konseyi'nin projelerinde uzun süre görev yaptım. Orada yani kalkınma alanındaki projelerde izlemek için kullanılan bir şey var. İşte proje mantığı. Onun da bir işte oluşturan bir log frame'i var. Bazı şeyleri ortaya koyup sonuçlar elde edilmeye çalışılıyor. Bunu ortaya çıkartan da işte aslında Amerikan ordusu. Yani ilk olarak onlar kendi verimliliklerini izledikleri bazı yöntemleri USAID devralıyor. Diyor ki ya biz bunları yapıyoruz ama ortaya nasıl sonuçlar çıktığını nasıl izleyeceğiz? O zaman bunları bu şekilde matematikleştirebiliriz. Böylece de yazılı olarak raporlaştırabilir hale getiririz. Aslında oradaki işin özü yani çok kabaca fon sağlayıcıya ya senin paran boşa gitmiyor, merak etme, bak bu vardı, biz bunu aldık buraya koyduk diye izlenebilir hale getirmek. İşte o yüzden de o işte yani kalkınma projelerinin genelinde izlenen işte o proje log frame mantığı buna dayanıyor. Ama ben onları çok sorunlu olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok kısıtlı alanlarda bir şeyleri izleyebiliyorsunuz. Mesela diyoruz ki işte biz bu alanda işte şeye başlıyoruz.
Kadına karşı şiddetle ilgili eğitim vereceğiz. Dolayısıyla diyoruz ki işte hedefim 5000 kişiye eğitim vermek. 5500 oldu, başarılıyım. 4000 oldu, başarısızım. 2000 oldu, çok başarısızım. 5000 oldu, hedefime ulaştım. Hani böylece ben şunu söyleyebiliyorum projeyi yaptıktan sonra rapor olarak. Bak ben bunları hedefliyordum, şunları yapabildim. O bana para veren kuruluşta alıyor, kendisine para sağlayana götürüyor. Diyor ki fon sağlayıcıya bak sen bunları yaptın, ben bununla bu kadar kişiye ulaştım. Bunlarda da şu etkiler oluştu. Hani dediğim gibi çok kısıtlı bir alanda belki ama onun dışında o kadar geniş bir şeyden bahsediyoruz ki neler diğerlerini etkiliyor. Hangisi arasında bir sebep-sonuç ilişkisi var? Hangisi arasında ortaya çıkan şeyler tesadüfi? Gene bugün çok Kuçurade Hoca'nın çok sevdiği bir örnektir. Dondurma satışlarındaki artışla denizde boğulmalar. İşte İstanbul'da, Şile'de boğulmalar arasındaki artış. Şimdi baktığınız zaman burada bir korelasyon görüyoruz. Dondurma satışları arttığında denizde boğulmalar da artıyor. Ama bu aralarında bir sebep-sonuç ilişkisi olduğu anlamına geliyor mu? Gelmiyor. Çünkü işte aslında hani hava ısınıyor, hava ısınıyor. Yani soğuk havada az denize giriyorum, soğuk havada az dondurma yiyorum ama ben bu arttığına göre bu da artar. Demek ki bunların arasında bir bağlantı var diyebiliyorum korelasyon olarak. Ama oradan bir hani kauzalite olarak bir şey çıkıyor mu sebep sonuç olarak? Hayır. O yüzden bu tür şeyler bir de tabii istatistiklerin özellikle şöyle bir tehlikesi var. İstediğiniz gibi çünkü çok seviyoruz biz hani sayılar yalan söylemez. Sayılar çok güzel yalan söylüyor. Yani onları nasıl konuşturacağınızla ilgili. Yani bir şey yaptığınızda mesela medyada da çok dersiniz bunu işte hani son 22 yılda sonuçlar şöyle oldu. Niye 25 değil ya da 20 değil 22? Çünkü başlangıç yılımı buradan alırsam benim elde etmek istediğim sonuca daha uygun bir şey çıkıyor. Diyorum ki %3000 arttı. Ama orada aslında başka bir sebep var. O yıl işte bir ekonomik kriz var, deprem var, bir şey var. Ben oradan aldığım için artışım bu kadar çok oluyor. Oradan değil de 25 yıldan alsam o artışım böyle olmayacak da şu kadar %150'lere düşecek. Bunu yapıp yani rakamları bu şekilde harmanlamak, hangisinden ne gibi bir şeyi böyle baktığımız zaman şu çıkar diye eğer kalem kağıdı elinize alıp düşünürseniz manipüle edecek şeyleri çıkartabiliyorsunuz. O yüzden oralarda ben daha hani olarak biraz daha hani hukukçu kafası muhafazakarlık veriyor. Çok matematiksel olarak izlemek bize bir fayda sağlamaz diye düşünüyorum. Onun yerine şeyler olabilir hani sosyal antropolojinin getirdiği şeylerle falan ya da işte derin mülakatlarla vesairelerle belki izleyerek bir şey çıkartabiliriz. Onlar da tabii çok tartışmalı ve gene çok subjektif olacaktır. O yüzden de yani mutlaka çok kısa sürede yaptıklarımızın sonuçlarını ortaya koyacağız diye bir zorunluluk altında hissetmememiz gerektiğini düşünüyorum. Bir de şeylerle ilgili, çarpan etkileriyle ilgili duyarlı olmamız lazım. Yani onu unutmamamız lazım. Yani mesela bir şey 10.000 kişiyi etkiler, başka bir şey 5 kişiyi etkiler. Ama o 5 kişiden bir tanesi gerçekten çok büyük bir sonuç doğurabilecek. Yani diyelim ki mesela bir program başlattık ve diyoruz ki işte öğrencilerin kimya alanında desteklenmesi, öbür taraftan dedik ki müzikle ilgili desteklenmesi, bir taraftan dedik ki ekonomiyle ilgili desteklenmesi. Bir tanesi 150.000 kişiye ulaştı, çok başarılı. Diğeri 6 kişiye ulaştı, hiç başarılı değil. Ama o 6 kişiden bir tanesi bir Mozart, bir Dede Efendi. O zaman o başarı kriterimiz bir anda anlamını yitiriyor. Yani ya da işte mesela göçmenler, biz işte ülkeye şu kadar kişinin girişini etkiledik. Çok iyi yaptın. Ama orada işte mesela önümüzdeki dönemin bir ekonomik olarak çok ciddi bir fark yaratacak bir kişiyi ben ülkeye sokmadım. Bunu izleyeceğim ve bunu matematiksel olarak ortaya koyacağım. Böylece hata payımız olmayacak demek bana geliyor. Yani matematiğe sahip olmadığı bir değer atfediyoruz gibi geliyor. O yüzden de şeylerle ilgili daha böyle görünen, çünkü matematikteki de ihmal ettiğimiz şey şu, kabullere dayanan bir şey.
veriler de gene kabullere dayanmak zorunda kalıyor. Yani başlangıç noktam 1980 dediğinizde niye 79 değil, neden 90 değil? Bir yer olmak zorunda çünkü. Yani İsa'ya kadar götüremem. 0 yılından başlayıp gelemem. 2000'den başlayacağım. O zaman da işte anlamlar değişiyor, sonuçlar değişiyor. Halbuki daha şeyler yani değerlendirme, hani felsefece düşünme, bu şekilde yapıp sebep-sonuç ilişkilerini ortaya koyacak şekilde ortaya koymanın peşinde olmalıyız bence. Tabii hani sorma sebebinizi de anlıyorum çünkü bunlar çalışılması için önemli konular. Ve dediğim gibi dönüp dolaşıp her şey gene paraya geliyor. Bugün çok paradan konuştuk. Fon sağlayıcınız varsa ona da bir başarı hikayesi göstermeniz gerekiyor. O kafalar da şirket gibi çalıştığı için sonuçlar da bilanço gibi olsun istiyorlar. Yani şunu koydum, bunu aldım. O netliği sağlamaya çaba gösteriyoruz. Ama o yaptığımız taklit aslını tutmuyor bence ve şey olarak da yani ona bakan kişiler de aslında oradaki rakamlar gerçek hayatta nasıl bir etki yaratıyor konusunda matematik olarak işte ekonomideki gibi olmadığını biliyorlar. Ama başka daha iyi bir şey ortaya koymadığımız için böyle devam ediyor. Bana öyle geliyor. Siz nicel değil de daha çok nitel ve Kesinlikle. anlamsal boyutta bir inceleme yapılması gerektiği taraftarısınız Kesinlikle öyle. anladığım kadarıyla. Kesinlikle. Çünkü dediğim gibi yani kısa yoldan mesela bir şey istiyorsanız bir A4'e insin. Hani bir rapor yazayım, o raporun başına bir yönetici özeti olsun, onun da başına bir tane istatistik olsun. Böyle işte şeyler, chartlar, pastalar, oklar, trendler. Orada bakar bakmaz evet başarılıyız. 100 olan 1500 olmuş. Tamam koyalım kenara. Ha bu ne zaman lazım bize? Ya patronun çok vakti yok. Buna şey yapamaz oturup da 6 saat onu mu okuyacak? Ya da 15 dakika yönetici özetini mi okuyacak? Şu şeyi biz PowerPoint'e yansıtalım. O da baksın. Tamam biz size para vermeye devam edeceğiz desin. O zaman şey oluyor. Kültür bu şekilde algılayabileceğimiz Bir alan değil. Çok teşekkür ediyoruz Ben teşekkür bizi ederim. ağırladığınız için. Gerçekten uzun ama oldukça keyifli bir sohbet oldu. Hiç sıkılmadım. Yüz yüze tanıştığıma da çok memnun oldum. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim Ayhan. Projeye katkı sağladığınız Sağ için. olun. Efendim bugün Kasa İtalya Ankara'da Kasa İtalya Başkanı Avukat Musa Toprak'la söyleştik. Mini serimiz devam edecek. Bizi izlemeye devam edin.